Ben 1943 senesinde Konya Akşehir'de doğmuşum. Haziran ayında doğmuşum. Bundan 4-5 ay sonra babam bir ailevi sebepten almış olduğu bir kararla memleketteki bütün her şeyini satarak İstanbul'a geliyor. Mısır Çarşısı'ndan bakkal dükkanı alıyor. Akşehir Örnek Bakkalesi 14 numaralı dükkan bizimdi. İlk önce bir kısa dönem Kadırga'da tren yolunda bir evde oturuyoruz. Sonra Fevzi Paşa Caddesi'nde Gülderzade Camii'nin karşısında sokağında bir ev alıyor. Orada oturuyoruz. Ben o günleri hatırlamıyorum ama ailemden duyduğum kadarıyla orada oturmuşuk. 1948'de civarında Şehzadebaşı'na taşınıyoruz. Şimdi park olan yer o zaman bizim büyüdüğümüz bir mahallemizdi. Memlekette dayılarım, amcalarım, dedem varmış o zamanlarda. Ancak bize işte gittiğimiz zaman görüyorduk onları. Benim hatırladığım seneler 1949 okula başladığım sene aşağı yukarı. 43 doğumluyum ben, işte 7 yaşında başladım. 49-50 yıllarında ilkokula başlamışım. Şimdiki Vefa Lisesi'nin olduğu yerin paralelinde küçük bir sokakta 52. okul vardı, ilkokul. Ama buranın okulu 2 sınıfta, 1 ve 2 vardı. 1 ve 2'yi orada okudum ben. Hatta caminin havlusundan geçerdik. Bizim mahallenin caminin içinden geçerdik okula giderken, caddeye çıkmadan gider gelirdik. O zamanlar kapılar, yan kapılar da açıktı. Gider gelirdik. Sonra 3'ü, 4'ü, 5'i bu şeyde İtfaiyenin arka tarafı dediğimiz Haydar semti dediğimiz orada Akşemseddin İlkokulu'nda okudum 3'ü, 4'ü, 5'i. Okulu bitirdikten sonra öğretmenim bana sordu okuyacak mı, okumayacak mı? Benim bir yaş büyük abim, 3 yaş büyük abim Vefa Lisesi'nde mezun oldu. O okumayı çok severdi ama ben okumayacağım dedim. O zamanlar benim ablamın kocası oto elektrikçiydi. Yugoslavya'dan gelmiş. Kıztaşı'nda dükkanı vardı. Benden önce büyük abim onun yanında çalıştı, mesleği öğrendi. Ben de oradan özendim herhalde. Ben de eniştemin yanına girip abim gibi oto elektrikçi olacağım dedim. Ve Kıztaşı Caddesi'nde 1956 senesinde eniştemin yanında oto elektrikçiliğe başladım. Malum ilk önce dükkan süpürmekle, temizliklerle başlanıyor. Git gelle başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş öğrenmeye başlanıyor. 1958 senesine kadar Şehzadebaşı'nda oturduk. Kıztaşı Caddesi'nde eniştemin dükkanında çalıştım. 1958 senesinde ailevi sebeplerden dolayı babam işi bozuldu. Tabiri caizse iflas etti. Taşınmak zorunda kaldık. Zaten bizim arkamızdan da Şehzadebaşı istimlak oldu. Yıkıldı o büyüdüğümüz mahalle. Kısa bir dönem, 1-2 ay Bursa'ya gittik. Tekrar yine Fatih'e geldik. Fatih'te Kıztaşı Caddesi'nde aynı dükkanda çalışırken hemen 2 bina arkasında bir giriş katı gibi uyduruktan bir yer vardı. Orayı kiraya tuttum. Dülderzade Camii'nin köşesinde Hatice Berber vardı, kuaför. Onların evini tuttum. O dediğim yer onlarındı. 80 liraya aylık kirayla anlaştık. Sonra caydılar 100 lira kirayla. Orayı tuttum. 75 lira haftalık alıyordum. Ayda 300 lira yapar. 100 lirasını oraya ev kirası veriyordum. Küçük abim Vefa Lisesi'nde 2. sınıfa gidiyordum. Annem ve ben 3 kişi o evde yaşıyorduk. Evde denmez de böyle küçücük bir yer işte, sığıyorduk yani orada gece sığınıyorduk, geçiyorduk. Öyle geçti o dönemlerimiz, sıkıntılı dönemlerimiz. Sonra 60 ihtilalini yaşadık o evde otururken. 1960 ihtilalinden sonra abim de Vefa Lisesi'ni bitirmiş oldu. Onu askere yolcu ettik. Ben de yine bir kısa dönem ev çok rahatsız olduğu için biraz da büyüdük. Biraz da gelirim de çoğalınca Beşiktaş'ta bir akrabamızın evine taşındık. Aşağı yukarı bir sene kadar, 61 senesinde taşındık. Bir sene kadar orada oturduk ama yapamadık Fatih alışkanlığımız. Fatih'te büyüklüğümüz. Geldim Mıhçılar Caddesi, Keserciler Sokak'ta. Bir giriş katını tuttum 200 lira kirayla. O sırada da bir dükkan açmaya karar verdim. Fındıkzade'nin
Kıstacı Cadde'nin köşesinde o zamanlar emniyet sandığı vardı. Orada biriktirmiş, bahşişlerimden biriktirdiğimiz bir param vardı, 1500 lira. 1500 lirayla dükkan açtım. 62 senesinden 63 senesinin Kasım ayına kadar çalıştım. Yanımdaki Kalfaya dükkanı satarak, kendimi kapatarak askere gittim. 63 senesinde askere gittim. 65 senesinde askerden terhis oldum. 28 Ekim'de İstanbul'a geldim. Aynı dükkanı tekrar ben satın aldım. O çocuk askere gitti. O dükkanı da geliştirdik. 1900 yan dükkana taşındım sonra. 1971 senesine kadar orada Cevdet Paşa, Aksaray Tiryaket Paşa Caddesi'nde çalıştım. Oradan Fındıkzade Cevdet Paşa Caddesi yeni bir inşaattan bir dükkan aldım. 71'de oraya taşındım. Ondan sonra 71'den 2001'e kadar da o dükkanda mesleğimi icra ettim. Bu arada tabii evlendim. 67 senesinde evlendim. Aşağı yukarı 3 tane oğlum oldu. 70'te büyük oğlum oldu. 73'te ortanca oğlum oldu. 77'de de büyük oğlum oldu. Üçünü de okuttum. Kendim okuyamadığım için onların okutması için bütün gücümü onlara harcadım. Okuttum elhamdülillah. Büyük oğlum iktisat, şu anda mali müşavir. Öbür oğlum da iktisatı bitirdi, işletmeyi bitirdi. Zeytinburnu Belediyesi'nde Sosyal İşler Müdürü. Küçük oğlum da Sabah gazetesinde editör olarak çalışıyor. 1997'den beri çalışıyor. Ben de 2001'de dükkanı kapatıp emekli oldum. 2001'den beri emekli yaşıyoruz. Şehzadebaşı'nda, şimdi park olan yerde, belediyenin karşısında meydanda geçti çocukluğum. Oturduğum ev 100 lira kirayla babam oturuyorduk orada. 3 katlı bir evdi, müstakil. Arkasında çok güzel bir bahçesi vardı. Kurbanlarımızı orada keserdik. Kuyu vardı. O zamanlar evlerde buzdolabı pek yoktu. Kuyunun içine salardık kovayla karpuzları, orada soğurdu. Alt katta mutfak ve bir adliye odası gibi bir fazla eşyaları koyduğum bir oda vardı. Mutfaktan da bahçeye çıkılırdı. Orta katta bir önde bir arkada 2 oda vardı. Bir uzun böyle bir hollü bir tuvalet vardı. Yani ilk önce bir sahan, musluk var, sonra tuvalet vardı. Eski usul tuvaletin içinde el yıkanmazdı, abdest alınmazdı, dışarıda alınırdı. O zamanki evler öyle o derece yapılmış. Üst katta da büyük bir oda vardı, cumbalı odaydı. Şehzadebaşı meydanında olduğu gibi hükmeder görürdük. Geçen tramvayları, kamyonları oradan ben sayardım. Arkada da küçük bir oda vardı. O da bahçemize bakardı. Arkamızda da bizim evin bahçesine birbirimize bakan 4-5 tane daha ev vardı. Onların da arkaları bize bakardı. Onların da bahçeleri vardı. Aşağı yukarı o mahallenin tam ortasında bir ada gibiydik biz. Yani o tarafta bir 3-4 ev vardı. Biz de bu tarafta Ali amcanın oturduğu ev, ondan sonra Bülentlerin oturduğu ev, bizim oturduğumuz ev, Edip Cansever'in ablası oturduğu yanımızda. Onların 3 katlı apartman, o ahşap değildi ama apartman beton yapılmış bir evdi. Onun yanında bahçeli bir ev vardı. Evin bahçesinde müstakil tek katlı böyle sanki köy ev gibi ya da yazlık ev gibi bir ev vardı. Ön sıra böyleydi. Arka sırada da bir apartman vardı. Bağımsız, yanında hiçbir şey yoktu. Tek bir apartman yapılmış, öyle kalmış. Bize bakan evlerden de 1, 2, 3 tane ev vardı. O evde oturanlar isimleri bilmiyorum. Gerek var mı, söyleyeyim mi? Bir büyük Ayten abla vardı. Onun küçüğü Aysel vardı. Gülseren abla vardı. Benim akranım Ülkü vardı. Ülkü'nün küçüğü Mahmut vardı. Yan tarafta da Hacı amcalar derdik. Trabzonlarda aklımda kaldığı kadar. Trabzon'da Hacı amcanın 2 tane kızı vardı. Mahallede isteyenlere Kur'an kursu, kurs demeyelim de evde Kur'an öğretirlerdi. Hatta ablam da gitmişti oraya öğrenmeye. Caddenin arkamızda, biz de mahallenin orta kısmıydık, orta ada gibi. Ama yan taraflarda ev vardı. Mesela caminin duvarını takip eden yan bir sokak vardı. O sokakta da 3-4 tane ev vardı.
Onun ön tarafında da sarı bir ev vardı. Yan tarafında Burmalı Mescit dediğimiz vardı. O Burmalı Mescid'i o marangoz, sarı evinin altındaki marangoz orayı depo gibi kullanırdı caminin havlusunu. Onun arkasında kemere doğru, Bozdağ kemerine doğru bir apartman daha vardı. Onun karşısında, tam karşısında yine bir apartman vardı birbirlerine bakan şekilde. Ve bizim mahallenin bir de ön tarafı vardı. Yani şu andaki Büyükşehir Belediyesi'ne bakan cephe dediğimiz caminin köşesinden başlar ta şimdiki itfaiyenin olduğu ön cepheye kadar oralar hep böyle eski 2 katlı, eski tip evler, altı dükkan olarak olan bir çarşı gibiydi orası. Yani caminin köşesine, caminin duvarına sığımız bir Yusuf amcamız vardı, bakkal Yusuf amca. Orada her gün annem yollardı, 3 ekmek alırdım. Ekmek 30 kuruştu. 1 lira verirlerdi bana. 3 ekmek alırdım, 10 kuruş artardı. Annemle yarışırdık. Annem isterdi, ben vermek istemezdim o 10 kuruşu. Annem tramvay parası yapmak isterdi. O zamanlar yeşil tramvaylar 3 kuruş, kırmızı tramvaylar 5 kuruştu. Aradaki fark, kırmızı tramvayların koltukları koltuktu. Yeşil tramvaylar tahtaydı. Talebeler de 100 paraydı. 100 paralar vardı, ortası delik. 2,5 kuruş dediğimiz. Ortası delik 100 paralar vardı. Onun için o ekmekten artan 10 kuruşu almak isterdim ki ön sıradaki dükkandan bir büfeydi. Orada misket satılırdı. Cam misket alırdım. Misket oynamak için. Annem verirse tabii olurdu o iş. Orada da mahallenin bütün ihtiyacını karşılayacak esnaf vardı. Yani odun kömür satan bir kömürcümüz, oduncumuz vardı. Kuru yemişçimiz vardı. Manavımız vardı. Bir sanatkar vardı, tornacı. Küçük bir tornacı dükkanı vardı. Bu tarafa geçtiğimiz zaman manavdan sonra büfe vardı. Hatta köşede en son benzin istasyonu vardı. O benzin istasyonu arkası da böyle değişik bir evdi. Ama hiç içine ben giremedim. Hep kapısı kilitli. Yani sanki kimseyle temas etmeyen bir aile oturuyordu sanki. Bir türlü oradaki insanlarla diyalog koyamamıştık. İlgimizi de çekerdi. O Şehzadebaşı şu andaki park olan yer 3 kademeli bir yerdi. Ön arsa derdik. Bizim evlerin olduğu ada, ondan sonra arka arsa derdik. Yani merdiven usulü 3 kademeydi. O arka arsadan da yokuş aşağı inilirdi. Bozdağ Kemer'in ana caddeye inilirdi. Oralar çam ağaçları dikiliydi hep böyle. Yani tabii benim boyumda bir adam boyunda diyelim. Biz çocuğuz o zaman. Bize göre büyük ağaçtı. Bir adam boylarında çam ağaçları dikiliydi. Çok güzeldi böyle bir şeyi. Tam onun karşısında itfaiyeydi. İtfaiyenin o karşı adada da şimdi orası da öyle park gibi kullanılıyor zannediyorum. Çoktan da gitmiyorum ama bir heykel falan da var hatta ortaya sonradan yapılan o. Yani benim ta yaşlılığımda yapılan bir heykel. Eski değil yani, çok eski değil. Orası da öyle bir şeydi, arsa gibi ada ağaçlıklar vardı. Sonra itfaiye vardı. Bozdağ Kemeri'nden geçerdik. Sağ tarafta benzin istasyonu vardı. Taviloğlu benzin istasyonu denirdi o zaman adına. Taviloğlu ailesinin de o istasyon herhalde. Meşhur bir Taviloğlu zengin bir aileler vardı. Onların istasyonu onun adıydı. Taviloğlu benzin istasyonu. Fakat o benzin istasyonunun bahçesinde sanatkarlar vardı. Otokaportacı vardı, otoboyacı vardı, tamirci meşhur Sabri Usta vardı, boyacı İsmet Usta vardı. Benim çıraklığım da orada geçmişti. Çok geçmişim. Orada çıraklık yapmışımdır. Araba tamir etmişimdir. Otokilitçi vardı. Hemen onun karşısında cami var. Şu anda hala duruyor cami. Benzin istasyonu karşısında. Hatta oranın imamı da meşhurdur. Molla Şefik derler. Siirtli bir imamdır. Öldü. Allah rahmet eylesin. Sonradan oğlumun komşusu oldu o Başakşehir'de. Oradan böyle dükkanlar, evler olurdu. Ama bizim zamanımızda öyle kebapçı, mebapçı yoktu. Pazar gibi kurulurdu. Yani semt pazarı gibi kurulurdu. Şimdi bu son zamanlarda hani bir 20 senedir falan orası kebapçılar çarşısı gibi oldu. Siirtçiler kebapçılar. Hatta 3 caddeye, bizim okulun caddesine de taşmış durumda o kebapçılar. Sonra bizim At Pazarı diye bir semt vardı. Okuldan çıktık mı oradan kestirme yukarı çıkardık. O At Pazarı da bir meydandı. Orada da tahta araba tamircileri, at araba tamircileri olurdu.
Normal araba tamircileri olurdu. Tornacı meşhur Halit Usta vardı. Hüseyin Usta ile ortaktı. Onun yanında meşhur Laz vardı. Emrullah Usta rot balans ayarı yapardı. Hatta Emrullah Usta sonra Topkapı tarafında Fatih sitesi diye bir sanayi sitesi kurmuştu. Hala sağ mı kendisi bilemiyorum. Seneler sonra işte 62 senesinde ben bu sefer şeye taşındım. Mıhçılar Caddesi'nde Keserciler Sokağı taşındım. 3 katlı bir evdi. Yani hatta 3 katta demeyiz, 2 katlı giriş katı ve onun üstü öbür üstü çatı gibiydi, çamaşırhane gibi yani 2 katlı bir evdi. 200 lira kirayla oturdum. Mal sahibi Kabataş'ta bir şirkette müdür mü neydi? Her ay ona götürdüm kirayı. Elimle adam da çok hoşuna giderdi. Oğlum ayağıma kadar getiriyorsun. Ne iyi çocuksun sen derdi. O sisteme öyle gitti. Hep kiralarımı gününde ödemişim diye ne kadar. Çocuklarıma da örnek olmaya çalıştım. Başka Şehzadebaşı Camii'nin karşısı o belediye sarayının olduğu yer de yoktu bizim çocukluğumuzda. Belediye sarayı da yoktu. Orası da yoktu. Oralarda eski yapılar vardı. Hatta oradan böyle yan bir sokak Laleli Gençlik Caddesi'ne giderdi. Orada Şehzadebaşı Karakolu vardı. Mahallenin karakolu derdik biz ona. O zaman yeni sinema dediğimiz yine sinema da yoktu. Oralar öyle eski evler şeklindeydi. Sonra oralarda İstimlek oldu. Yeni sinema yapıldı oraya. Yeni sinemanın 11 matinasına çok giderdik. Orada yaşadığımız yıllar yani 1948 ile 58 yıllar arasından bahsediyorum. Sonra o Şehzadebaşı Karakolu Beyazıt'a taşındı. Elektrik idaresinin oraya taşındı vezneciler tarafına. Ben çocukluğumda babamın dükkanına giderken, Mısır Çarşı'ndaki dükkana giderken sinemaların o eskiden Şehzade direkler arası eğlencelerin yapıldığı yerler sinemalar olmuştu artık. Ama bazı sinemalar yaşatıyordu o direkler arasını. Film arasında antrenörlerde sanatkar getiriyorlardı, komedyenler getiriyorlardı. İki film arasında öyle bir eğlenceler yapılıyordu. Bu tabii Ramazanlarda daha şık oluyordu. O aradan sinemaların arasından şimdi o nasıl diyeyim Ensar Vakfı var, Esnaf Hastanesi var. Oradan böyle Süleymaniye Camii'ye çıkar orası. Şu anda o caddenin adı bilemiyorum tabii epeydir gitmiyorum oraya. Süleymaniye Camii'nin oradan dümdüz aşağıya inerdik. Mercan Vergi Dairesi'nin önünden Rıza Paşa yokuşundan Mısır Çarşısı'na girerdik. Babamdan evin ihtiyaçlarını alıp tekrar aynı yolla girerdik. Esasında tramvay vardı. Yani Bahçekapı'da bilmem Bahçekapı'yı şimdi kimse bilmiyor. Bahçekapı semti kayboldu. Halbuki tramvaylar Bahçekapı, Edirne Kapı diye çalışırdı. Tramvayın tepesinde tabela vardı. Bahçekapı, Edirne Kapı diye. Fatih'ten kalkar Beşiktaş'a giderdi tramvay. Tramvay giderken Edirne Kapı'dan bu Şehzadebaşı'na doğru Vezneci'den Beyazıt'a giderken ortada geniş bir yol vardı. Yeşil çimenlikti. Ortada büyük çınar ağaçları vardı. Yani bir tarafından gider, bir tarafından dönerdi tramvaylar. Hatta Beyazıt Meydanı'nı çok iyi hatırlıyorum. Büyük bir havuz vardı. Tramvay onun etrafında dönerek Divan yolundan Sultanahmet'e iner, Gülhane Parkı'ndan Sirkeci Eminönü'ne giderdi. Sonra da işte 60 ihtilalinden sonra oralar çok el değişti. Yani şekil değişti. Biz ilkokulda Akşemseddin'de okurken 23 Nisan şenliklerini falan o üniversitenin kapısında yaptırırlardı bize. Genelde de hep yağmur yanardı. O güzelim merakla giydiğimiz kıyafetlerimiz ıslanırdı. Ondan sonra o havuz üniversite kaldırıldı, elde tramvay falan ondan kalktı etti. Çok şekilden şekile girdi. Yani benim hatırladığım kadar o Beyazıt Meydanı herhalde 6-7 kere şekil değiştirdi. Bir sürü şekiller değiştirdi. Kapalı Çarşı'da da çok girip çıkardık. Edip Cansever'in babası vardı Kapalı Çarşı'da. Antika şeyler satardı. Edip Cansever'in babası o dükkanı işletirdi damadıyla beraber. Edip Cansever durmazdı pek. O şiire, edebiyata düşkündü. Evleri de Fatih'te Devlet Kütüphanesi var. Devlet Kütüphanesi'nin hemen sokağında
Cansever apartmanı vardı. Aşağı yukarı 3 katlı olduğu aklımda kaldığı kadarıyla. Sonradan o bina yıkıldı. Hatta onun 1. katında ablam kirada oturdu. Benim ablam kirada oturdu. Senede 1962 63 benim askere gittiğim yıllardı ablam orada oturduğu zamanlar. Hatta Allah rahmet eylesin bir gün Hacı Fazıl amca bizi, yani Edip Cansever'in babası, bizi o eve iftara çağırdı. Bir Ramazan'da orada iftar yemeği yedik, annemle beraber misafirleri olduk. Onun hemen karşısında, devlet kısmının cadde kısmının karşısında da Akşehir apartmanı vardı. O da benim annemin amcazadesiydi. İstanbul'un ileri gelen esnaflarından Ata Köseoğlu'ydu. Ata Köseoğlu hatta Şişli Camisi'nin yapımında da orada büyük bir bağışta bulunmuş bir kişiydi. Sultanahmet'te kumaş tüccarıydı. Oğluyla beraber, Mehmet Köseoğlu'yla beraber çalışırlardı. Sonra oğlu Anavatan Partisi'nden Leyla Yenay Köseoğlu'yla evlenmişti. Sonradan tabii milletvekili oldu Yenay Köseoğlu. Yenay Köseoğlu da ben çok iyi hatırlıyorum. Cağaloğlu'nda babası göz doktoru Abdil Bey'di. Abdil Bey'in kızıydı Yenay Köseoğlu. Sonra da hayat onu siyasete atıldı. Turgut Özal Partisi'nden milletvekili olmuştu. Şu anda da o bina yıkıldı. Ama Leyla Yenay Köseoğlu kayınpederi ve kocası öldükten sonra oğullarıyla beraber orayı kocasının ve kayınpederinin ismini yaşatıyorlar. Hala Ata Mehmet Köseoğlu İşhanı diye geçiyor. 3 katlı bina, o zaman da yükseklik vermemişlerdi hatırladığım kadarıyla. Çocukluğumuz hep orada geçti. O devlet kütüphane önünde boyacılar vardı. Ayakkabılarımızı orada boyatırdık. Hemen onun yanında meşhur bir turşucu vardı. Kışın turşu içmeye giderdik. Onun karşı sırasında şu anda zannediyorum Vakıflar Bankası'nın yanında askeri muhallebici vardı. Çok içerisi büyük bir muhallebiciydi, böyle salon gibiydi. Oraya giderdik, işte, mahallebi günün şartlarına göre bir şeyler yemeye giderdik. Ama benim hayatımda acı bir durum olmuştur. 1956 senesinde 6-7 Eylül oldu. O zaman bu İstanbul'da yaşayan Rumlara bir baskı yapıldı. Bir yağmalama oldu. O olaylar gözümün önüne gelince çok üzülürüm. Çok bir gece, o gece çok kötü bir geceydi yani. Olmaması lazımdı. Bize yakışmayan bir durumdu. Ama maalesef yaşadık. Çocukluğum hep böyle geçti. Onun sırasında köfteci Arnavutlar vardı. Köfte piyaz satarlardı sırf. Benim de öğlenleri eğer o gün bahşiş aldımsa muhakkak gider köfte piyaz yerdim. Bahşiş almadımsa yiyemezdik. Onun hemen köşesi de eski tarihi bir binadır. Hala zannedersem duruyor. Orası en son gördüğümde Yapı Kredi Bankası şubesiydi. Ama benim zamanımda PTT olarak da kullanıldı orası. Onun karşı köşesi de emniyet sandığıydı. Alçak bir binaydı, emniyet sandığıydı. Onun karşı tarafı da Dülderzade Zami'nin köşesi oluyor. O caddede de kadın doktor Fevzi Kocaoğlu vardı, arabasını tamir ederdik. Karşı sırasında Doktor Şefik Kayahan vardı, Cerrahpaşa'nın dekanı oldu sonra. Tam köşede Hasan Başak vardı, o da bir dahiliyeci doktordu. Devlet Kütüphanesi'ne doğru giderken orada da bizim Akşehirli Doktor Aziz Bey'in oğlu vardı. Profesör Filiz Perkun, diş doktoruydu. Karısı da Rena'ydı ismi galiba. Çocukluğumuz hep bunların oralarda yaşadık. Şehzadebaşı Camii'nde Ramazan'ı geçirmek bizim için çok büyük bir zevkti. Ramazan'da bütün mahalle giderdik, orada mezun mahberine çıkar, orada namaz kılardık. Gülüşürdük, oynardık, çocukluk yapardık. Ama en çok hoşuma giden sabahları 10'da Gönenli Mehmet Efendi gelirdi Şehzadebaşı Camii'nde. Vaaz verirdi. Annem de beni götürürdü, dinlerdik. Çıkarken muhakkak çocuklar sıraya girerdi Gönenli Mehmet Efendi'yi elini öpmek için. Sonra seneler sonra Gönenli Mehmet Efendi ile çok yakında görüştüm. Onun vaazlerini Fatih Camisi'ne hiç kaçırmazdım, giderdim. Daha başka hatırladığım Sofula Hamamı vardık. Devlet kitaplığını aşağı dümdüz indiğiniz zaman Sofula Hamamı vardı. Tarihi bir hamamdır, hala çalışmakta. O hamamda da o zaman da evlerde sohben muhben olmadığı için
Hamama gitme alışkanlığı vardı yani Türk milletinde. Hamama giderdik. Cumartesi günleri bilhassa bütün haftanın tamircinin kirliliğini, pasını oraya hamamda çıkarırdım. Sonra çocuklarımı da ben götürdüm, hep orada yıkadım. Bak ben burada yıkandım çocukken sizin gibi falan diye. Onları da hani o şeyi yaşatmışımdır. Daha arka sokakta Horhor Hamamı da vardı ama oraya hiç gitmezdim. Ben hep Sofular daha yakın diye herhalde orayı tercih ederdik. Sonra bir ara İskenderpaşa Camisi'ne devam etmeye başladık. İskenderpaşa'nın hocasıyla, imamıyla Mehmet Esat Coson Efendi ile beraber 96'da İspat Turizm'e bir übre ziyaretimiz oldu. Onu yaptık. Hala Eyüp Sultan orada, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gittiğimiz zaman Esat Coson Efendi'nin de kabrini ziyaret ederiz. Çocukken annem beni şeyle götürürdü. Bilmem onları çok kimse hatırlamaz. Babamın dükkanından, Mısır Çarşısı'ndan çıkardık. Oradan Eminönü'nden vapura binerdik, Eyüp'e giderdik. O Haliç'te vapur çalışırdı. Eminönü, Eyüp diye. Orada inerdik. Camiye giderdik, işte namazı kılar, ziyaret ederdik Eyüp Sultan Hazretleri'ni. Annem de bana oradan, oranın bir küçük böyle bir pazarı vardı. Oyuncak falan satan yerler. Kırmızı testi alırdı annem bana küçük. Onun içine su koyup düdüğünden öttürürdüm. Düdük olarak kullanılır. Bir alim şeydi. Onların çocukluğumuzda öyle yaşadık. Bazen annem Edip Camsever'in ablasıyla, Perihan ablayla çok samimiydi annem. Ramazanları Eyüp Sultan'a gider, iftarı orada yapardık. Akşam namazı ama iftar yapardık. Ondan sonra hatta bazen sahurlar bile kaldığımız olurlardı havanın şartlarına göre. Çok güzel bir 10 yıl geçirdim ben Şehzadebaşı'nda. Şimdi bizim biraz önce bahsettiğim gibi ön arsa, arka arsa dediğimiz, ben burada topa çok düşkündüm. Hem küçüklerimle, akranlarımla top oynardım, hem büyüklerimle top oynardım. Daha ziyade bizim erkek olduğumuz top oynardı. Ama kız arkadaşlarımla da istop oynardık. Al kardeşim, bal kardeşim, ben yoruldum, sen oyna diye birbirimize devrederdik. Caminin hemen duvarından bir kapı açılmış, yıkıktı orası. Kapı demeyelim de belki pencereydi. Yıkılmıştı. Oradan bir çocuk, oradan girerdik caminin havlusuna. O caminin havlusunda da oyunlar oynardık. Bir de şeyi hatırlıyorum. Orada Helvacı Dede diye bir dede vardı. Bilhassa cuma günleri o caminin köşesindeki Yusuf amcadan herkes helva, ekmek alırdı. Gelir o helvacı dede dağıtırdı. Çok kimse de orada beklerdi. Helva dağıtılacaktı, o dağıtılanlardan alacağız diye. Biz de şaşırırdık. Yani biraz bir şey gelirdi bize o zamanlar. Kim çıkardı bu adeti dediğimiz bile olmuştur. Yani acaba bu bakkal amca helva satmak için mi yaptı bu işi falan de derdik. Ama bilmiyorum hala devam ediyor mu? Sonra bir de ileriki yıllarda o caminin havlusu şey oldu. İsmini tam hatırlamayacağım. Birileri orayı kiraladılar. Kebapçı gibi yaptılar. Düğün salonu gibi yaptılar. O medrese kısmını. Bozdağ'ın kemerlerine doğru olan kısmını. O hoşuma gitmemişti esasında. Yani caminin havlusunda kebapçı gibi olunca. Ama maalesef Sultanahmet Camisi'nde etrafında öyle şeyler de görmüştük yani. Tapu dairesinin o taraflarda falan olmuştur öyle şeyler. Ticari şeylerle de yapılıyor tabii. Şimdi dediğim gibi evi 3 katlıydı ama alt katı mutfak ve evi fuzuli eşyaları, fazla eşyaları falan ve bahçeye çıkılan kısımdı. Orası ancak mutfak olarak da kullanılırdı. Ama 2 katını kullanıyorduk. 2 oda yukarıda, 2. kat tabir ettiğimiz yerde var. 3. katta da cumbalı oda. Cumbalı'nın o arka odası da babamın yatak odasıydı. Odası babam yatardı. Ön odada da o zamanlar malum mobilya eşyaları falan yoktu. Yer yatağı serilirdi. Akşamları bir köşeye yataklar üst üste konuk. Sonra yere açılır. O yer yatağında yatardık. Akşamları sabahları da toplanırdı otak. Yani biz 5 erkek kardeşlik. 5 kardeşlik, 4 erkek bir kızdı. Ablamız 1952'de evlendi. Benim sonra ustam olan, beni yetiştiren Fahrettin Çaklar, otoelektrikçi Yugoslavyalı. Ablam onunla evlendi. 52'de ablam ayrıldı. Sonra sırasıyla büyük abim askere gitti, geldi bir ayrılık oldu. Sonra onun küçüğü gitti.
Sonra Vefa Lisesi'nde mezun olan abim askere gitti geldi. Ama onlar hep 1958'den sonra olan hadiseler de var. Yani 1948-58'de biz o evde öyle 7 kişi yaşadık. Dediğim gibi. Yukarıda çocuklar olarak biz annemle yatardık. Aşağı odada ablam yatardı. Babamın yani yattığının alt katında ablam yatardı. Annem de genelde bizi kavga ederiz aramızda falan diye bizi yatıştırmak için annem hep bizim yanımızda olmaya çalışırdı. Bazen o da ablamın yanına inerdi. Akşamları yer sofrası vardı. Yani masada yemek yemezdik. Yer sofrasında yere açılır. Benim de en zoruma giden şeydi yere sofraya oturmak. Ayaklarım uyuşurdu. O küçük yaşta ayaklarım uyuşurdu. Çok zor alıştım o şeye. Annem büyük bir ortaya sedi sofra altı açardı. Onun üstünde büyük memleketten getiren büyük tepsi vardı, bakır tepsi. Ortaya bir kap konur. Herkes kaşıkla oradan yer. Herkes ayrı ayrı yemezdi yani. Bizim memleketin o zamanlar Konya'nın meşhur tahta kaşıkları var. Tahta kaşıklar olurdu. Çatal kullanılmazdı. Yani ellerimizi gayet güzel sabunlar ederiz. Elle yemek yenirdi. Ancak çorbalar kaşıkla yenirdi. O çocukluk dönemi böyle geçti yani. O evin içinde 7 kişi yaşadık. Evin kirası da o zamanın rakama göre 100 liraydı. Mal sahibimiz de Ali amcaydı. Ali amca da Sirkeci'de Hocapaşa'da Gürün Han vardır meşhur. Oranın hammal başıydı. O hammal başından kazandığı paralarla bizim oturduğumuz ev, yanımızdaki ev ve kendi oturduğu ev. 3 evi de satın almış. 3 ev de Ali amcanın eviydi. Yanımızdaki evde de benimle akın olan Konca vardı. Amcaoğlu Bülent Tanla vardı. Sonra milletvekili oldu CHP'den Bülent Tanla. Onun abisi, Konca'nın abisi Tuğul abi vardı. Yukarı katta otururlardı Bülentler. İbrahim amca babası, annesi Bediye Hanım. İkiz kardeşi vardı Bülent'in. Aşağıda da Ahmet amca Kapalı Çarşı'da bir mağazada çalışırdı tezgahçı olarak. Onun da işte oğlu Tuğrul'da Konca vardı. Hanımı Melek Hanım'dı. Oralar dağıldıktan sonra bir müddet görüşebildik, temas kurabildik. Ama kayboluyor. Ben çok meraklıyım. Edip Cansever'in yeğeni bir tanesi, o benim arkadaşım onu Orhan öldü. Ama onun kız kardeşi Reyhan şu anda sağ. Ben her bayramlarda, özel günlerde Reyhan'ı ararım. Benden 2 yaş küçüktür. Dedesinden Hacı Fazıl Bey'den kalan evde oturuyor Ortaköy'de. Ne diyorlar o işte sosyal tesisler var belediyenin Arnavutköy'de. Oraya giderken böyle denize nazır bir katı var. Hacı Fazıl'dan kalma. Reyhan orada oturur. Reyhan'ın bir oğlu var. Bir de kocası vardı. Sular İdaresi'nin genel müdürdü. Kocası geçenlerde konuştuğumda kocası da ölmüş. Oğlu ayrı yaşıyormuş. Reyhan tek başına yaşıyormuş. Bir yardımcı kadın almış yanına. Ancak telefonlaşıyoruz. Yani şu anda çocukluk arkadaşlarımdan görüştüğüm orada yaşayanlardan bir Bülent var, bir de Reyhan var. Diğerlerine temas kayboldu. Şu andaki bu çekimi yapılan yerde de sınıf arkadaşlarım vardı. İhsan vardı, Siirtli. Sonra Mahmut Paşa'da Akbank'ta veznedar olarak onu bir görüşmüştük. Sonra bir daha görüşemedik. Temas kayboldu. Bir Hayri diye bir kardeşim vardı. Yine o da bu semtte otururdu. O da kabzımı aldı. Karpuz kabzımı aldı. Topkapı'da kabzımı aldı. Arabası falan vardı. Bana tamire getirirdi. Ama dükkan kapattıktan çok temaslar kesildi. Emekli olunca artık kayboldu. Şimdi bizim işte bahsettiğim ahşap ev bizim oturduğumuz ahşaptı. Yanımızdaki Bülentlerin ev ahşaptı. Bunların resimleri var, size verdim. Onları değerlendirirsiniz herhalde. O 2 ahşap ev vardı önde. Arkamızdakiler hep sonradan yapılan beton evlerdi. Ama 2 katlı, 3 katlı yani. Bir tek Edip Cansever'in ablasının oturduğu 1, 2, 3 katlıydı. Apartman şeklinde yapılmıştı ama her katta bir daire var. Yani yine sanki müstakil kendileri için yapılmış bir evdi. Ve benim çocukluğumda İstanbul'un ilk apartman evleri
bulvar palaslardık. Yani belediyenin arkasından başlayıp Aksaray'a kadar inen, o yokuş aşağı inen emlak kredi bloklarına geçene kadar oralar hep, hatta orada bulvar saray derler, düğün salonu da vardır. Oranın ismi verilmiştir. Ablamın da nişanı orada olmuştur. Bulvar Saray'da olmuştur. İlk apartman onlardı. Karşı sırasında malum Pertemniyel Lisesi vardı. Ortanca abim orada Pertemniyel'de okudu. Sonra bitiremeden terk etti. Valide Camii imamıyla, Allah rahmet eylesin, onunla tanışırdık. Abim Aksaray Yapı Kredi Bankası'nın müdürlüğünü yaptığı zaman abimin müşterisiydi aynı zamanda. Muharrem Aslantürk diyor o zaman imamın adı. Hatta babam onu çok severdi. Babam dedi ki benim öldüğüm zaman cenazemi Fatih'ten kaldır ama Muharrem Hoca kıldırsın benim cenazemi dedi. Rica ettik, geldi kıldırdı. Babam 83'te vefat etti, Fatih'ten kaldırdık. 86'da bankacı olan abim, küçük abim trafik kazasında kaybettik. Bakırköy İncirli'de bir minibüs çarptı. Onu da oradan kaldırdık Fatih Camii'nden. Çok büyük bir kalabalık vardı. Yani mahşeri bir kalabalık diyebilirim. 2008'in başında da ayın ikisinde 2 Ocak'ta da annemi kaybettik. Annem de Fatih'te yaşadığımız için orada ben de çocuklarımı vasiyet ettim. Benim de cenazemi inşallah oradan kaldıracaklar. Annemi de oradan kaldırdık. Çok tanıdıklar hep oradan kalkardı. Annemi, babamı, dayımı, ablamı Topkapı Mezarlığı'na, Menderes'in Anıtkabir'in olduğu yerde Topkapı Mezarlığı'na defnettim. Bir aile, küçük 2 tane mezarlığımız var orada. Babamla ablam yatıyor. Arka mezarlıkta da dayımla annem yatıyor. Ben de inşallah çocuklarıma vasiyet ettim, babamın üstüne beni gömün diye. Fatih'te doğduk, Fatih'te öleceğiz inşallah Mevlam nasip ederse. Şimdi şeydekiler çok kısa geçti. Vefa Lisesi'nin oradaki bahsettiğim 52. ilkokulda 1'e ve 2'ye gittik. Hani işte okula alışma çağları falan. Orada fazla bir arkadaş edinemedik. Şeye geldik, bu Fatih'e, Akşemseddin İlkokulu'na geldik. 5. sınıfa kadar böyle bitirdik. Buradaki arkadaşlarımdan şu anda görüştüğüm yok. Ama hatırladığım çok çalışkan bir Engin diye bir arkadaşım vardı. Sonra Naci diye bir arkadaşım vardı. Naci de sonradan Perşembe Pazarı'nda Hırdavatçılar Çarşısı'nda takım hırdavat satardı böyle bir günü. Hatta bundan 10 sene sonra falan yine Fatih Camii'de bir ikindi namazında karşılaştık. Beraber namaz kıldık. O da Sarıgüzel'de oturuyor zannediyorum Naci. Türel diye bir kız arkadaşım vardı. Süleyman diye bir çalışkan bir arkadaşım vardı. Ama bunlar hep ilkokulu bitirdikten sonra ben çalışma hayatına atılınca hep ipler koptu. Ancak Şehzadebaşı'ndaki arkadaşlarımla ilişkilerim devam etti. Yani okuldaki arkadaşlarımla pek ilişkim kalmadı. Çünkü ben 5'ten sonra devam etmediğim için. Yalnız ben otel elektrikçiliğe başlamadan önce bir 3 ay babam Cağaloğlu'nda bir bakkal dükkanı açmıştı. O da güzel bir hatıradır benim için. Cağaloğlu meydanında Yerebatan Sarayı Caddesi'ne giden istikamette Nazif Bey İşhanı var. Nazif Bey İşhanı. O zamanlar onun alt katı meşhur Filbe köftesiydi. Oranın sahibi de eczacı Adil Bey'di. Adil Bey'in eczanenin yan dükkanında babam tutmuştu. Mısır Çarşı'nı sattıktan sonra. Orada 1956 senesini anlatıyorum. Şarküteri küçük bir bakkal dükkanı açtı. Ben orada babama 2-3 ay bir çıraklık yaptım, bakkallık yaptım. Yani iyi de bakkal, çekirdekte bir bakkallık kaldı bende yani. Oradaki esnaflar, matbaacılar, gazetecilerdi. Öğlenleri çok servis kalabalık olurdu. Onlara orada işte ekmek arası bir şeyler satardım orada. Babam sonra Sultanahmet'e inen Divan yolunda Sağlık Müzesi vardı. Hala var. Sağlık Müzesi sokağında bir lokanta açtı babam. Yeni Bahar Lokantası diye. O şarküteriyi de kapattı. O lokantayı açınca bana gel lokantada gel çalış dedi. Baba dedim ben lokantada ne yapacağım? Bulaşık mı yıkayacağım? Garsonluk mu yapacağım? Ben eniştemin yanına gideceğim dedim. O zaman abim gibi eniştemin yanına gidip sanatkar olduk. Ama o şeyi unutmam. Babamın o ilk lokantayı açışı, bütün esnafa bedava yemek verdi. Kurbanlar kesildi. Çok bir saltanat ama maalesef iş yapamadı. Orada da babam iflas etti zaten. Babamın iflası orada oldu 1958'de.
İlk Şehzadebaşı'ndaki kız arkadaşlarım Cağaloğlu Kız Lisesi'nde okurdu. Ben de babamın dükkanına giderken aynı tramvayla giderdik. Aynı yerde inerdik. Çemberlitaş durağında inerdik tramvaydan. Şimdiki gibi. Tramvay o zaman maske çekildi tabii. Eski tramvaylar. Kız arkadaşlarımla aynı yerde inerdik. Ülkü ile Konca ile. Onlar Cağaloğlu Kız Okulu'na girerlerdi. Ben de biraz ileride babamın dükkanına girerdim. O Nazip Bey İşhanı'ndaki bakkal dükkanına. Birkaç ayda öyle bir arkadaşlarımla öyle bir beraberliğim olmuştu. Bakkal çıraklığı tecrübem olmuştu. O kadar kısa bir sürdü oralar yani. İlkokul öğretmenimi, ilk öğretmenimi, 3. sınıftaki ilk öğretmenimi hiç unutamam zaten. İlk tokadı ondan yedim hayatta. Tokat sebebim de çok güzel Kızılay haftasıydı. Çok güzel bir pano yapmıştım duvara asılmak üzere ama ben resmi iyi yapamazdım. Benden 3 yaş büyük olan Vefa Lisesi'nde okuyan abime rica etmiştim. O güzel bir Kızılay'da bir hemşire resmi yaptı. Boyadı etti. Bir kartonun üstünden bir de altından çıta yaptı. Raptiyle onu tuttu. Bir de asacak duvara şey yaptı. Öğretmenime onu gösterip not alacaktım. Teneffüste onu sıranın kenarına koymuştum. Hani birisi masanın üstünde yırtmasın falan diye, zarar görmesin diye sıranın kenarına böyle koymuştum. Teneffüsten biz sınıfa girdik. Öğretmen de içeriye girerken, benim yanımdan geçerken raptiyenin ucu öğretmenin çorabına katılmış. Hem ayağı bacağını yırtmış, hafif kanattı, hem de çorabı kaçtı. O zaman da çoraplar kıymetli. Öğretmen bu kimin dedi, benim dedim. Niye buraya koydun diye bana bir tokat vurdu. O tokadı hiç unutamam. Sıraya kapandım, ağladım. Eve zil çalana kadar, okul siyerlikle bitene kadar ağlayarak orada kapanarak kaldım. Sonra arkadaşlarım bana yardım ettiler. Kalktım eve gittim. Evde tabii ağlaya ağlaya anneme anlattım. Ama o zamanlar şöyleydi. Eti senin kemiği bizim derlerdi anneler, veliler, öğretmenlere. Annem ertesi günü geldi, öğretmenden özür diledi. Niye çocuğuma vurdun demedi de özür diledi. Bir de üstelik yeni bir çorap getirdi, verdi. Buna rağmen öğretmen beni sınıfta bıraktı. Bu benim için çok bir acı bir olaydır. Yani 3. sınıfta bir çocuk bir pano yaptı diye, bu panonun da raptiyesi öğretmenin bacağına takıldı, kanadı diye çocuk sınıfta bırakılır mı? 3. sınıfta. Sene 1953 ya da 54 diyelim, 53-54 yılı. Yani bırakılır mı? Çok üzülmüştüm ama yapacak bir şey yok. Gelen öğretmen Bedriye Pınar'dı. Bedriye Pınar iyiler iyisi bir insandı. Sanki annemden sonra onu anne gibi gördüm. Her okuldan çıkarken bizim evin o tarafta otururdu Şehzadebaşı'nda öğretmenim. Bizim evin oraya kadar çantasını ben taşırdım öğretmenimin. O da bana hoşuma gidiyor diye verirdi. Beni mutlu etmek için verirdi çantasını. Yoksa başka bir akt niyeti yok. Öğretmeni orada çantasını teslim ederdim. İyi günler öğretmenim derdim. Ayrılırdık. Ertesi günü yine aynı taşırdım oraya çantayı. Hep öyle gizli. 3'ü, 4'ü, 5'i ismini hiç unutmam. Sonra da kayınvalidemin ismi de Bedriye'ydi. Hiç unutmadım Bedriye Pınar öğretmenimi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Keşke bilseydim de nerede yattığını kabirinde ziyaret edebilseydim ama bilemedik, öğrenemedik. Öğretmenimle böyle bir şeyim var. Ve bizim o zamanlar 5. sınıfta diploma töreni yapılırdı. Yani 5. sınıf okul bitirirken diploma töreni yapılırdı. Çok güzel bir diploma töreni yapıldı. Biz Akşehirliyiz diye Nasrettin Hoca bir temsili yapıldı. İşte kimisi o günkü çocukları temsil ettik. Kimisi de Nasrettin Hoca oldu. Hatırladığımı göre herhalde o Engin arkadaşım da Nasrettin Hoca olan. Biz de o günkü çocuklardık. İşte Nasrettin Hoca'nın bir iki fıkralarını canlandırdık. Parayı veren düdüğü çalar gibilerden. Bir de onu hiç unutmam. Orada bana hayatta düstur olmuştu yani. Şöyle bir oldu, o temsilde oyun oynadık. Nasrettin Hoca çocuklara dedi ki, bu topladığım cevizleri size nasıl paylaştırayım? Kul hakkı mı, Allah hakkı mı? Şimdi çocukların hepsi biz o günkü aklımızla kul hakkı paylaş, Allah hakkı paylaş, Allah hakkı paylaş dedik. O da bize
Bir tane verdi, öbürüne 3 tane verdi, öbürüne hiç vermedi. Hocam dedik, Allah böyle mi dağıtır? Allah böyle dağıtır çocuklar. Kimine çok verir, kimine hiç vermez, kimine az verir. Kul hakkı deseydiniz hepinize eşit dağıtacaktım dedi. Bu da bana hayatta bir düstur olmuştur. Yani Allah dağıtıyor her şeyi. Allah'ın verdiğine şükretmek lazım. Şükrettikçe de çoğalır. Şehzadebaşı'ndan taşındıktan sonra dediğim gibi Kışlası Caddesi'nde kuaför Hatice Berber'in evinde bir müddet oturduk. Yani ihtilali o evde yaşadık. Yani 59 ve 60 yıllarını o evde yaşadık. 60'tan sonra abimi askere yolladık. O zaman lise mezunları yedek subay oluyordu. Abim de dedi ki yarın ileride yedek subaylıkta kalkar. Hazır yedek subaylık varken ben yedek subay olarak askere gideyim dedi ama eğitimi yedek subay olarak yaptırıyorlardı fakat Doğu'da öğretmenlik yaptırıyorlardı. Abim Doğu'da öğretmenlik yaptı o zamanlar. 1962'de askere gitti. Sivas'ta temennik eğitimini yaptıktan sonra okulların açılmasıyla beraber Tunceli'nin Mazgirt kazasını Şii köyünde öğretmen oldu. Oraya gittiği zaman abim anlatırdı. Derdi ki buradaki köylüler çocuklarını okula yollamak istemiyor. Çok ikna etmeye çalışıyoruz. Türkçeyi zor konuşuyor. Anne babalar da çok zor konuşuyorlar. Anlaşmakta güçlük çekiyoruz. Ben buraya gelirken Mazgirt kazasından Şii köyüne gelebilmek için oranın bir köylüsüne rica ettim. At üstünde geldim. Vasıta yoktu o zamanlar. Sene 62. Abim hatta arada bir göl, dere gibi bir şey var. Orayı paçaları sıvayarak geçiyorduk falan demişti. Sonra çok mağdur olduğu için ben abime o zamanlar Dülderzade Camii'nin arka tarafında postane vardı. Fatih Postanesi. Oradan böyle sana sandıkları vardı. 30'a 20. Onun içerisine evde ekmek kızartır. Kızarmış ekmek koyardık. İşte orada yiyebileceği bozulmayacak şeyler koyardık. Üstünü de kontraplakla o sandıklar. Çakardım. Üstünü de yazar. Hiç onun için unutmuyorum. Tunceli, Mazgirt kazası, Şihik köyü. Okul öğretmeni Alaaddin Ünlü diye yazardım. Postayla yollardım. O zamanın parasıyla kaç verdim. İçine de koyardık, yollardık, oraya giderdi. Abimin elinde kaç gün sonra geçiyordu, kim bilir o. Bayağı da kaç geçiyordu. Hatta bazen diyordu ekmek küflenmiş diye. Kızartmamıza rağmen ekmek küflenmiş diyordu. Çocukları zor ikna ediyordu. Fakat abim de orada biraz başarıya ulaşmış. Çok kimseleri iyi yetiştirmiş. Çünkü aynı anda 1. sınıf talebesi okutuyor. 3. sınıf talebesi okutuyor. 5. sınıf talebesi okutuyor. Ortaokul talebesi okutuyor. Yani çünkü bir köyden değişik yaşlarda çocuklar geldiği zaman onların bilgisine, tecrübesine göre onlara ders veriyormuş. Fakat günün birinde abim de kademeli olarak Yapı Kredi Bankası'nda yükselmişti. Fındıkzade Şube Müdürü oldu. Sonra Aksaray Şube Müdürü oldu. Sonra Sultanahmet Şubesi'nin müdürü oldu. Sonra da Bahçekapı Şubesi'nin müdürü oldu. En büyük şubeye müdür oldu. O şubeye memur olarak girmişti abim 1963'te. Memur olarak girmişti. Memur olan yere müdür oldu. O şubede abim müdürlük yaparken bu Tunceli'de okuttuğu talebelerden biri okumuş. İstanbul'a gelmiş, üniversite biliminde oturmuş ve abimi bulmuş. Hocam diye gelmiş, eline kapanmış, elini öpmüş, kucaklamış etmiş. Böyle bir anıyı da abim anlatmıştı bana. Hatice Berber'in evinden, Kışlası Caddesi'nden çıktıktan sonra dediğim gibi bir sene bir Beşiktaş'a gittim. Bir akrabaların evinde kaldım. Bir sene sonra Mırçılar Caddesi, Keserciler Sokak'ta resmini de size verdim. Onu çekmiştim, sizde var. O evin giriş katında oturdum. Karşımızda da emekli bir polis oturuyordu. Cemal Bey amca. Cemal Ayhan, soyadı Ayhan'dı. 2 tane kızı vardı. Abim askerden geldikten sonra Cemal Bey'in büyük kızıyla konuşmaya, tanışmaya falan başladılar derken de ilerledi. Ben askerken de evlendiler. Ve abim o evliliğini ölene kadar sürdürdü. O evliliğinden bir oğlu, bir kızı var. Kızı Türk Hava Yolları bilgisayar mühendisi. Yıldız Üniversitesi'ni bitirdi. Oğlu da Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar bölümünü bitirdi. O da bir firmada, bir bankanın firmasında bilgi işlemde çalışıyor.
Mırçılar Caddesi, Keserciler Sokak'ta çıktıktan sonra tabii o evden askere gittim ben. 63 senesinin Kasım ayında askere gittim. Askerden geldikten sonra işte abim evlenince o evden çıkmış, başka ev tutmuş Fatih'te. Dolayısıyla ben yeniden Sofular'da bir emekli öğretmenin evini tuttum. Sofular Hamamı'nın karşı sokağında hatırladığıma göre 3 katlı ya da 4 katlı eski bir apartmanın giriş katıydı. Hatta evin eşyalarını balkonun odanın camından taşıdık içeri. Merdivenler falan çok dar olduğu için. 1,5 oda bir evdi. 200 liraya tutmuştum onu 1965'te Aralık ayında. 1965 Aralık ayında o evi 200 liraya tuttum. Annemle beraber orada yaşamaya başladım. Bunu atladım ben. Benim annemle babam boşanmışlardı. Bu babamın iflasından sonra boşandılar. Biz babasız yaşadık 5 sene. Babam çekip kaybolmuştu. 5 sene babasız yaşadık. 5 sene sonra babam ortaya çıktı, ben muhtacım diye. O zaman ben hem anneme hem babama, annemle babamı nikah yapıp tekrar evlendirdik. Annemle babama bir arada o evde baktım. Sonra nişanlandım o evde. Askerden geldikten 1,5 ay sonra yabancı birisiyle nişanlamam o ortamda zordu. Dayımın kızına talip oldum. Dayım da beni çok sevdiği için kızını bana verdi. Ben de öyle olunca para biriktirmem için biraz nişanlı kalalım dedim. Zaten dayım da kızım da biraz büyüsün dedi. Dolayısıyla biz 1,5 sene nişanlı kaldık. 67 senesinde evlendik ve 66 senesinde de ben Fındıkzade Nevbahar Mahallesi Darüşşifa Sokak'ta bir daire aldım. Yugoslavyalı bir müteahhit Edip Biçer yapmıştı. 3. katını oraya aldım. O zamanın parasıyla 30.000 peşinde 45.000 liraya aldım. Evlendikten sonra eşim, annem, babam 4'ümüz o evde yaşamaya başladık. Bir sene sonra işte 70 senesinde oğlum dünyaya geldi, ilk oğlum. Ama ev çok küçüktü. Hem annem, babam var hem o var. Kiraya yeniden büyük bir ev almak imkanım yoktu. Bir kiralık eve çıkalım dedik. Burayı kiraya verdik. Aradaki farkı öderiz diye çıkmıştık. O kiralık çıktığım evde İncirli Caddesi, Bakırköy İncirli Caddesi'de yeni yapılan bir binaya taşınmıştım. 900 liraya tutmuştum evi. Oradan bir sene oturduk. Bir sene sonra Cuma Pazarı'ndaki evi kiraya maalesef veremedim. İyi bir müşteri çıktı. Ziraat Bankası'nda çalışan bir bayan çıktı. Orayı 85.000 liraya o bayana sattım. Üstünü denkleştirdim. Çapa'da Çapa Hastanesi'nin arka tarafında Ziya Sitesi diye bir site yapılmıştı. Oradan bir daire aldım. Ve oraya taşındık. Şu anda orası hala duruyor. Çapa Hastanesi'nin arka tarafı Ziya Sitesi diye geçer. Ördek Kasap Mahallesi'dir orası da mahalle olarak. Hatta Ördek Kasap Mahallesi, Ördek Kasap Sokak diye geçer. Pembe Köşk olan apartmanında oturduk biz. Diğer oğullarım da orada doğdu. Yani ortancı oğlum ve 3. oğlum Serkan da orada doğdu. Sonra 99 depreminden sonra oradan taşındık. Kiraya verdik. Fındıkzade Şekerci Cemil Bey Sokak var. Deniz Abdal Mahallesi. Şimdi ismi değişti. Şehremini Mahallesi oldu. Orada Şekerci Cemil Bey Sokak, Kanarya Apartmanı'nda oturduk. 2018'den sonra da Başakşehir'e taşındım. 2018'den beri de Başakşehir'de oturuyorum. Yani dolu dolu İncirli Caddesi'nde bir sene de Beşiktaş'ı çıkarırsak 73 sene dolu dolu Fatih'te yaşadım. Çocukluğum, büyüklüğüm, gezdiğim, evliliğim, her şeyim, sanatkarlığım, çalışma, rızkım hepsi bu mahallede oldu. İlk önce başlayalım. Benim hatırladığım Şehzadebaşı'nda. Şehzadebaşı'ndaki mahalle bambaşka bir mahalleydi. Yani o devirde buzdolabı yoktu.
Biz hatta kuyuda, bahçemizin kuyusunda karpuzu falan soğuturduk demiştim. Tel dolaplar vardı böyle, telli. Onun içine konurdu yemekler. Fakat sonra babam bir buzdolabı aldı bize. Buzdolap getirdi. O mahallede ilk buzdolap bizim evimize gelmişti. Şeyler hariç, Perihan teyzeler, Edip Camsı'nın ablası hariç bizim eve gelmişti. Ve bütün mahalle bize gelirdi. Ramazanlarda bilhassa sıcak günlerde buz isterlerdi. Buzdolabına bir şey koymak isterlerdi. Birbirimize çok bağlıydık. Yani muhakkak mahalleden birisi bir şey pişirdi de oraya götürürdü. Evlerde gün yapılırdı. Annemin günü vardı mesela. İlk zamanlar annem haftada ayda 2 gün yapardı. Ayın 5'i ve 15'i annemin günüydü. O özel günleri hazırlanırdı annem. Sonra hayat şartları bilmem zaten derken o şeye düştü. 15'ini kaldırdı, sırf 5'ine düştü. Şehzadebaşı'na kalktıktan sonra değişik günler başladı başka semtlerde tabii. Şehzadebaşı'da komşuluk bambaşkaydı. Yani bir arkadaş bir canı yansa hemen ona koşulurdu. Hasta olsa. Yani birbirine çok bağlı. Akraba gibiydik yani. Akraba da ileride hocam. Ama Şehzadebaşı'ndan ayrıldıktan sonra o şeyi yaşamadım ben. O Kıstacı Caddesi'nde bir komşuluk yaşamadık. Çünkü çok mağdur bir sığıntı gibi yaşadık o evin. Bu ev demek lazımsa yani. Gündüzleri o yanındaki dükkanda çalışıyorum. Akşamlar oraya yatıyorum, dinleniyorum yani. Çocuk düşünün ki o senelerde ben çocuk yaşlıyım yani oyun oynayacak yaşlardayken arabaların altına yatıyordum. Çok şeyler çektim, sıkıntılar çektim. Orada bir komşuluk olmadı. Ama bizim eski akrabalarımızdan, komşuluklarımızdan bahsettiğim Beşiktaş'taki komşularımız, işte mahalle ablamız, Allah rahmet eylesin. Şimdi Merkez Efendi'de yatıyor. Mezarını da ben yaptırdım. Çocuklara rica ettiler, sen çok düşkünsün, yapar mısın diye. Ben yaptırdım. Her zaman da sık sık gider ziyaret ederim. Rahmetli kocası Kadir Bey amca da o mezarlıkta yatıyor. İkisini de karı koca kendi ana babamı ziyaret eder gibi. Niye? O bir sene onların evinde ben kiracı gibi oturmadım. Onların çocuğu gibi oturdum. Anneme sahip çıktılar ben çalışırken. Hesap edebiliyor musunuz? Beşiktaş'tan otobüse biniyordum, Ortaköy otobüsüne. Aksaray'da iniyordum, çalışıyordum akşama kadar. Akşamleyin o otobüse biniyordum. Beşiktaş'ta ineceğim, eve gideceğim. Bazen unutuyordum, otobüs son durakta uyukluyordum. Ortaköy'de inip geri dönüyordum. Caddede Beşiktaş'ta indiğim zaman Beşiktaş çarşısı meşhurdur. O çarşıdan inip Mısırlı Bahçe Sokağı'na gidiyordum. Bir sene oturmamıza rağmen orada da çok iyi bir komşuluk yaşadık. Allah rahmet eylesin, yan dairede Rukiye Hanım teyze vardı. Tülay diye de bir kızı vardı. Ben annemle, o da kızıyla beraber buluşup deniz kenarına giderdik. Deniz kenarında akşamleyin serinleşirdik. Mahalle ablanın kızlarıyla, oğluyla beraber gider gelirdik. Orada çabucak bir sene içerisinde annem herkesi kendini sevdirdi. Gündüzleri ben olmuyordum tabii. Ben sabah işe gidiyorum, akşam geliyorum. Bir pazar günleri oluyordum. Hatta bazen pazar günleri de ek bir gelir olsun diye gidip çalıştığımda oluyordu. O bir sene içerisinde de iyi bir komşuluk yaşadık. İncirli Caddesi'nde de bir sene oturduğum zaman orada da bankacı olan abim de orada oturuyor diye oraya gitmiştim ben zaten. Abime banka 10 senelik memurlarına bir kredi veriyordu. 10 senelik yaşayanlara 60 bin lira o zamanın parasıyla kredi veriyordu ev alsın diye. O zaman da 60 bin liraya bir ev almak mümkün değil. 60 bin liraya ev değil de 100 bin liraya alacak. 40 bin lira müteahhite borçlanacak. 60 bin lira da bankaya borçlanacak. Banka verdiği krediyi maaşından az da olsa kesecek. Ben Hürriyet Gazetesi'ni takip ederek abimin işini kendi işimmiş gibi edindim. Hürriyet Gazetesi'nden abime bir ev buldum İncirli Caddesi'nde. Bir apartmanın küçük giriş katını. Teşvikiye'den Nişantaşı'nda oturan bir aileninmiş. Zengin bir aileydi. Fazla para ihtiyacı yok. Fazla bir kere bakmadan elden çıkarmak istiyorlarmış. Gazeteye ilan vermişler. Onu da tesadüf ben görmüşüm. Nasip olmuş. Abimi alıp götürmüşüm. Abim evi beğendi. Böyle evin elektriği kesik olduğu için mum yakıp baktık eve. Hemen gittik o şeylerle, mal sahibiyle görüştük. Bankanın verdiği 60 bin lira evi abime aldık. Abime ev sahibi yaptım. Dolayısıyla orada da o bir sene abimle komşu olduk. Apartman da yeni yapılmış bir apartmandı. Benim oturduğum apartman. Bir Laz müteahhit onun inşaat yapmıştı.
Hatta beni çok sevmişti. Annene babana bakıyorsun diye. Oturduğu katı bana vermek istemişti. Satmak istemişti. Fakat çok para istediği için alamamıştık. Tekrar Fatih'e dönmüştük. Orada da bir sene içerisinde bir komşuluklar yaşadık. Fatih'e geldiğimiz zaman tekrar o şeyde biraz önce bahsettiğim Ziya sitesinde hastanenin arkasındaki Ziya sitesinde de Pembe Köşk apartmanında herkes yeni daire aldığı için toplantı yapıldı. Yeni bir apartmana isim yazıldı. Pembe Köşk koyalım dedik. Bir başkan seçildi. Herkes birbirini tanıdı. Orada da çok iyi olduk. Sonra hemen hemen akrandık da daire sahipleriyle. Bir tanesi hiç unutmam. Kadın doktoruydu Haseki'de. Meybüke Yılmaz şu anda İncirli Caddesi'nde muayenesi var. Uzun seneler ailece görüştük. Hatta onun anneannesiyle benim annem derler ya ahiretlik oldular diye. Böyle bir iyi yakınlık olmuştu. İyi bir komşuluk oldu o Ziya sitesinde. Ne kadar oturduk? 1973'te aldım o Ziya sitesindeki daireyi ben. Ortanca oğlum aldıktan 3 ay sonra doğdu. 1999 depremine kadar orada oturdum. Yani ne oluyor? Aşağı yukarı 27 sene galiba değil mi? 70 saysak 99, 29, evet. 27 sene, 26 sene, 27 sene orada oturduk. Çok iyi bir komşularımız oldu. Yani oradaki çocuklarım arkadaş edindiler. O arkadaşlık hala devam etmekte. O komşularız sağ olanlarla hala görüşmekteyiz. Orada da çok güzel bir komşuluğumuz oldu. Bu arada ben bir de Çınarcık'ta bir yazlık almıştım. Çocuklarım yüzmeyi öğrensin diye. Ben İstanbul'da büyüdüm. Çalışmaktan fırsat bulup yüzmeyi öğrenemedim. Yüzme bilmiyordum. Hasretlerimden biri de yüzmesini çocuklarım öğrensin. Çocuklarım birinci şey okumalarını istedim. İkinci şey yüzmelerini öğrensin diye. Onun için yazlık aldım çocuklarıma. Bayağı zor şartlarla aldım. Onlar yazlıkta yüzmeyi öğrendiler, istirahatler. Ben hala borcunu ödemek için çalıştım. Orada da çok iyi komşuluklarımız oldu. Çünkü orada da yeni inşaattı. Herkes yeni daire aldığı için, toplantılar olduğu için çok iyi komşular edindik. Hala görüştüklerimiz var. Görüşemediklerimiz vefat etti. Orada da aşağı yukarı ben çocuklarımı sünnet ettirmiştim 78 senesinde. 78 senesinde aldım sünnette sonra orayı. 93'te hacca gittim. 90 haçtan geldikten sonra sattım orayı. Yani dedim ki artık hacı olduk biz o denize dedik olmayız, giremeyiz. Çocuklar da yüzmesini öğrendilerden sonra yazlık işimiz faslını kapattık. Yani 93'te hacca gittim geldim. Ondan sonra sattım. İşte o kadar sene de orada ama iyi bir komşulukla edindik yani orada da. Çok kısa oturdum sofularda. Orada dediğim gibi fazla bir komşuluk olmadı. Ablam yakın olduğu için ablamla beraberdik. İyi komşuluğum oldu. O ilk daire aldığım zaman, evlendiğim zaman 67 senesinden 70 senesine kadar aşağı yukarı 67'de aldım. 71'de mi neyse. Neyse orada 5-6 sene oturdum. Dediğim gibi mahallesi, Nevbahar Mahallesi. Hatta hala merdivenden çıkılır caddeden. O sokağa merdivenden çıkılır. Uysal Apartmanı. Orada da çok iyi komşuluklarımız oldu. O da neden biliyor musun? Orayı da yeni yapmış müteahhit. Herkes yeni aldı. Yani yeni olunca herkes komşuyla tanışmak istiyor. İlişkiler mecburen oluyor apartmanın işleri için. Orada da çok iyi komşular. Hemen komşumuzda Allah rahmet eylesin Sabri Bey vardı Yugoslavyalı. Tesadüf sonradan eniştem de Yugoslavyalı benim ustam aynı zamanda yetiştiren. Meğerse Üsküp'te beraber top oynamışlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Tesadüf böyle komşuluklar vardı. Mesela bir Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis vardı. Sırrı Albayrak. Eğinliydi. Erzincan Eğinliydi. Çok iyi bir insandı. Ondan sonra biz orada taşındıktan çok sonra arkadaşlığımız devam etti. Hatta kendisi vefat etti. Vefat edene kadar da görüşürdük. Son zamanlar ailece gidip gelmiyorduk ama
birbirimizi arıyorduk. Hala hazırda Nazan Hanım kocası öldükten sonra aynı evde Çevreminde yaşıyor. Çevremi mahallesinde yaşıyor. Hatta onunla bazen salı pazarında karşılaşırdım ben. Birbirimize hatır sorardık. Tabii ben 5 sene oldu Başakşehir'e taşınalı. Taşınınca buradan biraz ayrıldık. Onun için ancak geldikçe görüyorum eski komşularımı. Orada da iyi komşuluklarımız oldu yani. Sonra bu en son oturduğum ev Pebeköşk'te dediğim gibi iyi komşuluklarımız oldu. Sonra Fındıkzade'de 99'da depreminden sonra oturduğumuz Deniz Aptal Mahallesi şimdi şehrimin mahallesi oldu. Erseven inşaatlarında oturdum. Hatta o Erseven'de ilk yapıldığı zaman Hasan Erseven Laleli'de yazıhanesi vardı. Ona gittim. Ondan daire almak istedim. Şartlar uymadı, alamadık. Ama sonradan ikinci el olarak yazlığı satmıştım çünkü. Yazlığı satınca bir yere bağlayalım parayı dedik. Oğlumla beraber ortak oradan daire aldık. Ersevenlerin inşaatından. Orada da iyi komşuluklarımız oldu. Sonra bacanağımda eski Eminönü Belediye Başkanı Lütfü Kibriroğlu'nun da orada bir dairede ona aldık. O da Avcılar'da oturuyordu. O da oraya geldi. Bacanağımla da komşu olduk. Sonra ilginç bir konu, bacanağımla dünür olduk biz. Bacanağımın kızını benim ortanca oğlumu aldık, dünür olduk. Öyle bir beraberliğimiz oldu. Allah rahmet eylesin, onu da kaybedeli 5 sene oldu. Şimdi ben çocukluğumda o senelerde ablamın evden gelin çıktığını hatırlıyorum. Biraz önce dediğim gibi Bulvar Saray'da nişanı olmuştu. İşte Yugoslavlarla bizim Konyalıların adetleri de birbirlerine çok benzer yani. Çünkü Yugoslavların esas dedeleri Konya'dan gitmeymiş Üsküp'e, oraya. Adetlerde benzer aşağı yukarı işte bizim Akşehir, Konya usulü geldiler. Eniştemin oğlan tarafı evin önüne geldiler bir grup arabalarla kapılar, havlu. Hala da o sistem devam ediyor. Havlular bağlı falan. İşte ailenin büyükleri bir kişi eve giriyor. Bir şey yaptıktan sonra gelinden beraber çıkıyor. Gelin damat olan arabayı bindiriyorlar. Götürüyorlar. Ondan sonra kız tarafı geride kalıyor. Artık gidiyor. Oğlan tarafı alıp gidiyor. Sonra düğün oldu ablamın eniştemin yüzbaşı bir arkadaşı vardı o zamanlar emekli. Onun vasıtasıyla Harbiye Ordu Evi'ni tuttular. Ablamın düğünü de Harbiye Ordu Evi'nde oldu. Aynı bugünkü şartlarla oldu yani bugünkü gibi oldu. Nişan da öyle olmuştu. Yani bugünkü şey nasıl olursa öyle oldu. Ama ortanca abiminki Akşehir'de olmuştu. Oradan amcamın kızını almıştık ona da. O da akraba evliliği yaptı. Orada işte davulcular geldi. Evin kapısında davullar çalınında da 2-3 gün sürüyor onlar. Akşehir usulü. Mesela erkek tarafını damat alıyor götürüyor hamama. Erkekler hamamda yıkanırlar. İşte damadın birisi onu dürü deriz biz. Bir bohça içinde işte pijama, çamaşırı falan terliği merli olur. Birisi onu taşır. Onu damada verirken hamamda bahşiş ister. Başlar. Onun hamamdan çıkınca damat ondan giyinir. Sonra çıkar. Böyle konvoy halinde herkes mahallenin bizim Akşehir'de meşhurdur. Etli ekmek kebapçı dükkanı meşhurdur. Oraya gidilir. Orada o hamamdan çıkan cemaat orada oturur. İşte herkes ne istiyorsa ya da ne ikram ediliyorsa etli ekmek, püde yenir falan. Ayranı içilir falan. Ondan sonra orada dağılır. Damada sadıç diye bir şey vardır. Damadı o yönlendirir. Sadıç da bu arada daha önce evlenmiş, tecrübeli olması lazım. Öyle olur. Akşehir'de, Konya'da öyle ama ben İstanbul'da bunu yaşamadım yani. Görmedim hiç bizim o mahallede. Çocukluk mahallemde de görmedim. Bizim oradan çıkan bir şey hatırlamıyorum. Yani gelin çıktığını hatırlamıyorum. Çıkmıştık muhakkak da ben hatırlamıyorum. Mesela bu Fındıkzade'de şehrimin mahallesinde oturduğumuz zamanlar mesela yaz günlerimizde cam açık bir bakarsın. Gümbür gümbür davul sesleri falan gelir. Hadi deriz bir doğulu, genelde yani İstanbullu değil. Doğulu bir evden gelin alıyor deriz. Doğu usulü yapılır yani. Ya da Anadolu usulü, sırf Doğu demeyelim de Anadolu usulü. Hani duyarız camdan bir davul sesleri gelir, bir gürültüler patlatılır. Hadi muhakkak bir şey olur. Bir iki defa da öyle bir rastladım. Bizim karşımızdaki blokların kapısında öyle bir kalabalık grup geldi, bir davulcu çaldı mı aldı falan.
Ama sağda camda saatlerce oturup beklemedik tabii. Girdik içeriye. Gelin ne zaman çıktı, nasıl oldu görmedim. Mesela kendi sünnetim Şehzadebaşı o mahallede oldu benim. Babam o zamanlar zengin olduğu devirler, yani Mısır Çarşı'da bakkal dükkanı olduğu devirler, sene 1950 idi. Daha ben okula başlamamıştım. Babam o zamanlar 52 model bir Plymouth araba almıştı. O arabaya da bir Karaağaçlı bir Durmuş diye bir amcaya şoför olarak vermişti. Çalıştırıyordu, taksi olarak kullanıyordu. Sünnetimizde o Durmuş amca geldi bizim arabayla. Hatta o arabanın resmi de var benim o resimden birinde. Ama sünnetten sonraki yıllar çekilmiş, yani sünnet anında değil. O arabayla bizi gezdirdi, Emirgan'a götürdü. Emirgan'da meşhur bir, o zamanlar bu kadar değildi. Daha tenhaydı Emirgan'a. Yani 10 tane çay ocağı yoktu. 2 tane çay ocağı vardı. Yani gazino, çay bahçesi falan yoktu. Orada o zamanlar bizi o çınar altına götürdü. Hemen caminin yanındadır meşhur çınar ağacı. Onun yanında çay bahçesine gitti. Oraya götürdüler bizi o arabayla. Küçük abimle beraber, o bankacı olan abim, vefacısın o gün abimle beraber. Büyük abilerim Akşehir'de sünnet olmuşlar onlar. Daha İstanbul'a biz göç etmeden. Abim de 1950'de biz sünnet olduk. O sünnet resimlerini de getirecektim. Dün de dedim ki gerek yok artık bu kadar detaya girmeye dedim kendi kendime. İşte o taksiyle bizi Emirgan'a götürdüler, gezdiler, orada bir tur attılar, mutlular gittiler. Ama ben kendi çocuklarımı sünnet ettirirken eve benim müşterilerim arasında hafızlar vardı. Mesela buralı Hafız Zeki Altun vardı. Onun torunu şu anda şarkıcı Hakan Altun. Hakan Altun, Zeki Altun, Hafız Zeki Altun'un torunudur. Hakan'ın babası İmece'nin arkasında Vefa Bodrum'un orada köftecilik yapardı. Hasan adı. Hafız Zeki'nin büyük oğlu. Hafız Zeki'nin küçük oğlu benim sınıf arkadaşımdı. Bu resimde gördüm. Belki de büyüteçte bakarsak buluruz. Muhsin diye ismi. Sonra o okuldan mezun olduktan sonra temas kayboldu. Ama babası gelir arabayı bana yaptırdı. Kıztaşı Caddesi'nde arabası. Küçücük bir arabası vardı. Lacivert, çok güzel tatlı bir lacivert. Fiat araba. Onun marş numarası çok bozulurdu, ben yapardım. Çok efendi bir adamdı böyle. Foto şapka giyerdi, kravat takar. Giydiği elbise böyle hani şey gibi, milletvekilleri gibi yakışan bir elbise giyerdi falan. Çok kültürlü, iyi bir adamdı. Sirikli Hafız Zeki Altun. Sonra o benim sonradan öğrendiğim sınıf arkadaşım ölmüş, vefat etmiş. Hasan'a rastladım. İnegöl'de bir kaplıcada rastladım. Bahsedince o Hasan benim işte dedi. Ben de dedim o Hasan'a girip bir köfte yiyecektim dedim. O benim işte dedi falan. Öyle tanıştık. Hasan'ın oğlu bu. Hakan Altun da Hasan'ın oğlu. Zeki Altun'un torunu. Ben kendi çocuklarım işte o hafızlar benim müşterim olduğu için eve çağırdım. Meşhur hafız vardı. Fevzi Mısır. Ondan sonra ne biçer? Unuttum, o da rahmetli oldu, o biçer diye. Bir de Adem Erim. 3 kişiyi benim eve çağırdım. Ona benim evde çocukları sünnet yaptırdık. Haseki Hastanesi'nin başhekimi demeyelim de Bevliye kısmının başı. Bevliye kısmının başhekimi. Doktor geldi, evde ameliyat yaptı. 3 oğlum masaya yatırdı. Sırasıyla büyüğünden başlayıp küçüğüne kadar. Ondan sonra o gün mevlüt okuttuk. O hafızlar geldi, mevlüt okuttuk. Ertesi günü onları ya da bir gün önce, sünnet olmadan önce Eyüp Sultan'a götürdüm. Eyüp Sultan'da ziyaret ettik, dua ettik, memnun ettik. Ondan sonra sünnetini yaptırdık. Mevlüt okundu. Ertesi günde Merter İlyas restoran vardı Merter'de. O zamanın parasıyla 15.000 liraya tuttum orayı. Orada sünnet düğünü yaptım çocuklara. Oranın da kadrosunda varmış, sünnet merasim kadrosunda. Meşhur şarkıcı, Türk sanat müziği Bülent Orhan vardı. Bülent Orhan varmış. Bülent Orhan da şarkı söyledi falan. Ben çocuklarım öyle üçünü, hatta benim o Serkan, seninle konuşan 10 aylıktı. Komşumuz Doktor Mebika Hanım iskar etti. Dedi ki bir daha o çocuğun canlarını yakma dedi. Yani büyükleri yaptırırken bu küçüğü de yaptı, çıksın aradan dedi. Dolayısıyla Serkan da 10 aylıktı sünnet yaptırdığımız zaman. 1978 senesinde yaptırdım. Bizim sünnetimiz de öyle oldu. Yani düğün salonunda oldu. Evde mevlüt okuttuk.
Başka bir başkasının bir sünnet düğününe falan rastlamadım yani. Bayramda rahmetli babam, dediğim gibi o Şehzade başında oturduğumuz zamanlar sabah namazına, bayram namazına hepimiz kalkar. İşte babamın aldığı bayram elbiseleri, o zamanlar eskiden biliyorsunuz şimdiki gibi değil. Bayramdan bayrama ayakkabı alınır, bayramdan bayrama kıyafet alınır. Bayramda giyersin, ondan sonra bir daha bayrama kadar onu giyersin. Bir daha bayrama yeni bir tane daha alınır. Yani biz şimdi çocuklarımıza her dakika bir şey alıyoruz. Öyle değil eskiden, bayramdan bayrama alınırdı. Ben mesela o bayram kıyafeti almıştı babam bize. Abime tam gelmişti, bana büyük gelmişti. Ben biraz da ufak tefeyim, abimden de 3 yaş küçüğüm. Abime tam oldu var. O Perihan teyze gitti onun kollarını kesti, kıvırdı, bıvırdı, bana göre yaptı falan. Hep beraber Şehzadebaşı Camii'ne giderdik. Orada kılardık bayram namazını. Ondan sonra bayram namazından sonra herkes bayramlaşırdı. Bugün o şartlar yine o şekilde yaşayanlar yine oluyor. Hatta ben hiç unutmam, Vatan Caddesi'nde Molla Gurani'de bir kiliseden dönme cami vardı. Tam köşede. Orada tesadüf orası bir cuma günü ilk açılışı yapıldı. Ben de bunu duymuştum. Gittim orada kıldım namazı cumayı. O gün Sümbül Efendi Camii'nin imamı kıldırdı cumayı. Ve dedi ki namazdan sonra lütfen dağılmayalım dedi. Tanışalım dedi. Böyle 8 kişi 10 kişi bir halka olun dedi. Sorun dedi birbirine neredesin, nerede oturuyorsun, ne yapıyorsun? Belki de içinizden size birisinin bir faydası olur. Belki sizin ona bir faydası olur. Müslümanlık budur falan böyle güzel bir nasihat etti. Orada öyle bir toplandık, şey olmuştuk yani yaşadım onu. Genelde çok camide bunu derler. Bayramlarda bizden biri dağılmayın, etmeyin. Birbirinize hatırını sorun, ihtiyaçlarını sorun. Yani sen durumun iyidir, ihtiyaç yapacak durumdasın, adam bulamıyorsun. Orada da ihtiyaç sahibi var, kimseden isteyemiyor. Ama bir şeysini anlatırsa, sen de lep demeden leblebi anlarsın hesabı, yardım edersin gibilerden oluyordu böyle şeyler. Hala da oluyor yani böyle öyle topluluklarda oluyor. Ama çok büyük cami, Selahattin camilerde bir şey kayboldu belki. Çünkü çok kalabalık oluyor. Öyle bir durumda olmayabiliyor yani. Burada da onun için bildiğimiz Şehzadebaşı'nda metro durağı var. Biliyor musunuz Şehzadebaşı metro durağı? Onun adını vezneciler mi koydular? Orası orada da bir kiliseden dönme cami var. Orada da namaz kıldım ben. Adını şimdi unuttum ama. O da çocukluğum benim hep oralarda oynayarak geçti. Bir sinemaların da o cadde. Sinemaların arkasından, çöplerin içinden eski filmleri atarlardı. O filmleri böyle tutardık ışığa, görürdük insanlar orada. Onu kendimizden bir şey yapardık, bir kutu yapardık. O kutunun içerisine bir mumdan ışık yakardık. O yanınca o resim gözükürdü orada falan. Karşıya duvara yansırdı. Çocukluk aklı yapardı şeyler. Dediğim gibi Şehzadebaşı'nda oturduğumuz zamanlar namazdan çıktıktan sonra caminin orada herkes evine girer. Evinde kendi ailesiyle bayramlaşır. İşte baba en büyük oğuldan başlar, en büyük oğlan el öper, en küçüğe gelir. Sonra sen küçükler abilerin elini öper. İşte o günün şartlarına göre haçlık verilir, bayram haçlığı verilir. Sonra bayram yemeği diye bayram olur. Kurban bayramı bir başka olurdu. Kurban bayramı muhakkak kurban kesilir. Kurbanın ciğeri kavrulur. Ondan hani kahvaltı yapılırdı. Hani beklenirdi. Muhakkak kurban etiyle sanki ovuşmuş gibi onunla başlanır yenirdi. Herkes bahçesinde keserdi. O zaman evinlerin bahçelerinde kesilirdi. İşte bazı kasaplar derdi işte Yunus Bey'inkini keseyim, Ahmet Bey size geleceğim sizi keseyim sırana. Ya da herkes kendi başka bir kasap getirirdi. Aynı anda o da kestirdi, sen de kestirdin. İşte ihtiyaç sahiplerine bilirsin sen kimin kesmediğini mahallede tanırsın, herkesi biliyorsun. Ona göre hemen paket yapılır. Daha bir kimsenin görmediği bir ortamda. Yani verileni hani derler ya sağ el verdiğini sol el görmesin diye o şekilde verilirdi yani verilirdi evlere. Bizlerden yollarlardı. Anında değil de daha biraz sonra yollarlardı. Böyle dağıtılırdı, paylaşılırdı. Ben son bu şeyde de Ördek Kasap Mahallesi'nde oturduğum, Ziya sitesinde oturduğum zaman da öyle bahçemizde keserdik. Mahallenin kasabı gelir keserdi. Hatta benim 9 numaralı dairede oturan Güneş Bey vardı komşum.
Karısı da muhasebeciydi Gökçin Hanım. Onların da 2 oğlu vardı. Beraber keserdik. Onların burada kesilip bizimki burada kesilir aynı bahçede. Ben şimdi hayvanın bacaklarını almazdım, derisini almazdım, kafasını almazdım. Bana derdi ki sen hayvanın neresini yiyorsun ya derdi. Ben de etini yiyorum derdim. Onlar bağırsaklarını temizletirlerdi, işkembe yaparlardı. Bacaklarından paça çorbası yapar, kelleyi temizlerler. Ben muhakkak kesene kasaba verirdim. Ya o anda birisi gelmişse bana verir misin diyen oluyor bazen öyle. Girebiliyor bahçeye yoldan geçen. Öyle de olabiliyordu. Öyleydi. Annem mesela bizde muhakkak baklava yapar. Çok güzel baklava yapar derdi. Oklavadan çekme derdi. Onu açardı ederdi. Cevizini koyar. Oklavaya serer. O zaman büzerdi. Büzük çıkarırdı. Böyle halka yapardı. Çocuklar ona şey derler. Kıvrık tatlı derlerdi. Çok güzel baklava hazırlardı annem. Eşim ben küçük olduğu için evlendiğim zamanlar evde hem kaynanası hem halası olduğu için şey ondaydı. İdare evi ondaydı. Ne zaman annem yaşlandı, bizim hanım olgunlaştı, idare hanıma geçti. Öyle olmuştu. Börek yapılırdı. Zeytinyağlı dolmalar yapılırdı. Şimdi yapıyoruz hala. Benim hanım yine hasta. Biz memleket usulü bükme börek deriz. Bükme börek yaptı. Mercimekli yapılır o. Yeşil mercimekli. Börek yaptı. Ondan sonra tatlı yaptı. Ama tatlı baklavayı kaynanasından öğrenememiş. Halasından baklava yapmayı. Diğer tatlılardan yapar o. Ben gençliğimde kendi başıma vakit geçireceğim hiçbir şey yaşamadım. Bir maça giderdim. Maça meraklıydım. İyi bir futbolcu olacağız düşüncesiyle olduk. O öyle iyi bir usta olduk. Futbolcu olamadık. Maçları kaçırmazdım. Bir Fenerbahçe taraftarıydım. Okula gittiğim ilkokul yıllarında gazeteden keserdim Fenerbahçeli futbolcuların resmi. Ayrı bir defterde albüm yapardım. Böyle o zamanki futbolcuların resimleriyle. Mahallede takım kurardım. Bana mahallede çocuklar, akranlarım ya kaptan derlerdi ya da Tati derlerdi. Lakabım Tati'ydi. Hep önderlik yapardım. Hepsinden para toplar giderdim Mercan'dan. Ucuz top alırdım oynamak için. Çocuklardan her birinden bir tane fanina alırdım. O faninalara kırmızı boyayla kovanın içine annem evde yokken boyanın içine sokar çıkar kuruturdum. Arkalarına beyaz kumaştan rakam yazardım. Ateşspor diye bir kulüp kurmuştum. Orhan'ın evlerinin bahçesinde bir yer vardı böyle kömürlük gibi. Çocuklar biz eğilip giriyorduk içine. Oraya kulüp binası yapmıştım. Maç yapıp gelip orada toplanıyorduk falan. Öyle bir merakım vardı çocuklukken. Ama büyüdükten sonra da ancak maçlara gidebiliyorduk. Benim şahsi vakit geçireceğim bir yer olmalı. Kahveyi sevmem. Kahveye gidip oturmam. Oyun oynamasını bilmem. Yüzmesini bilmediğim gibi. Ondan sonra yüzmeyi ancak denize yürürüm yani. Şuraya kadar yürürüm, geri dönerim. Serinlemek için girerim. Şöyle laf olsun diye yaparım. Ama çocuklarımın hepsini öğrettim. Hatta Yeşilköy Kulübü'nden küçük oğlum Serkan madalya almıştır. Yüzme birincisi olmuştur. Hepsi çok güzel yüzerler. Efendime söyleyeyim başka. Çocukluğumda tiyatroya şehir tiyatrosuna çok meraklıydım. Onu küçük abim alıştırmıştı beni. Mesela Vasfi Rıza Zobu'nun oyunları olurdu. O Aslan Parçası falan diye. Sonra Lüks Hayat vardı. Onlar hep gidip Beyoğlu'nda seyredim. Bizim bir de gençliğimizde vardı. İstiklal Caddesi Beyoğlu hastalığı vardı. Yani nereye gideceksin? Muhakkak Beyoğlu'na giderdik. Pazar günü nereye gitti? Beyoğlu'na. Beyoğlu'na gideriz. Beyoğlu'nda Ağa Cami vardı. Onun yanında Saray Muhallebisi vardı. Şimdi karşı tarafa taşındı Saray Muhallebisi. O tarihi bir muhallebiciydi orası. O Fatih'te size anlattığım asrı muhallebici gibi bir muhallebiciydi o. Oraya giderdik. Muhakkak bir şehriye çorbası ya da bir pilav yoğurt yerdik. Ondan sonra sinemaya geldik. Daha ziyade Türkçe oynayan sinemalara geldik. Çünkü diğer filmler yabancı film, İngilizce oynatırlardı. O zaman sessiz film seyrediyor gibi olurduk. Türkçe olanları tercih ederdik. Ama muhakkak haftada bir gün muhakkak Beyoğlu'na gideceğiz. Saray Mahallesi'nde bir şey yiyeceğiz. Bir sinemaya gideceğiz. Sonra ileride büfecilikler oluştu. Taksim Meydanı'nda Kılıçlar büfe açıldı. Oraya gidersin, sandviç yersin. Hani şimdi tabir ediyorlar ya, hardallı, sosisli, mosisli. Şimdi hamburger olarak tabir ediyorlar.
O zaman isimler değişikti. Onlar olurdu yani delikanlılığım zamanında, bekarlığım zamanında Beyoğlu şeyi vardı. Hafta bir kere Beyoğlu'na giderdik. Üç film birden oynardı. Hatta o isimlerini bile hatırlarım. Baştaki sinema yukarı Beyazıt'a doğru baştan sayacak olursak Ferah Sineması. Onun yanında merdivenli bir sinema vardı. Turan Sineması. Onun yanında Ega Sineması vardı. Üç sinema bir sırada. Karşı tarafta milli sinema vardı. İki tane sinema vardı. Biri milliydi. Öbürünün yönetimini tam hatırlamıyorum. Ona benzer bir şeydi. Sonradan yeni sinema yapıldı. Yine sinema yapılınca daha yeni sinema, daha temiz, daha o büyük sinemalara her türlü insan geliyordu. Yani Çapulcu da geliyordu, şu da geliyordu. Ama buraya daha değerli toplu insanlar geliyordu. Yeni sinema yapıldıktan sonra 11 matinalarına gitmeye başladık oraya. 11 matinası ucuz matine olurdu çünkü. 11 matinası ucuz olurdu, diğerler normal fiyat olurdu. Yarı yarıyaydı neredeyse yani. Hatta bazı Ramazanlarda falan film arasında şey olurdu. O film arasında işte gazoz satarlar, dondurma falan satarlar. O vakit o Ega sineması daha ziyade yapardı bunu. Bir şarkıcı getirir, bir komedyen getirir. Onları koyardı araya. Çoğu kimse sinemaya gitmek istemezdi. O komedyeni seyretmek için giderdi. Komedyen bittikten sonra çekip giderdi evine özele. Sinemaya diye gelir ama onu seyreder giderdi. Tiyatroya giderdik dedim ya biraz önce. Beyoğlu'nda şey vardı, Yeni Melek Sineması o zamanlar Vasfi Ziya Zobu'nun oyunları oynardı. Şehir tiyatrosu olarak oynardı. Ana caddede de Ses Tiyatrosu vardı. O Ses Tiyatrosu'nda da çok oyunlar seyretmişimdir yani. İsmini demin söylediğim gibi birisi Vasfi Ziya'nın oynadığı şeydi, Aslan Parçası. Öbürü de Lüks Hayat'tı. Lüks Hayat'ta hatta 2 kere seyretmiştim. Seneler sonra bir daha seyretmiştim. Yıldız Kenter'in oyunlarına giderdim Harbiye'de. Sonra o şeye çok giderdim. Şişli Camii'nin orada var. Gazanfer Bilge karısıyla beraber onların özel kendi tiyatroları vardı. Daha önceleri Fındıkzade'de şey vardı. Ulvi Uras tiyatrosu vardı. İsmail Dümbilli hele çok meşhurdu. Kavuk sahibi. Onun oyunlarını da bir kere seyrettim. Hatta seneler sonra babam 57 senesinde mi diyelim ya da 56 senesinde Cağaloğlu'nda bakkal dükkanı açmadan Sirkeci Hocapaşa'da bir otel kiraladı, otelcilik yaptı. O otelciliği yaparken karşısında Hocapaşa Camii var. O caminin yanında da güzel böyle bir o semt kıraathanesi gibi kapıya sandalyeler oturdu. İsmail Dümbilli hep oraya otururdu. Çok görürdüm İsmail Dümbilli'yi orada. Seneler sonra evlendikten sonra sene 69. 69 senesinde bir araba aldım. O arabayla Aksaray'dan Beyazıt'a doğru çıkıyorum. Koska dediğimiz bir semt vardık. Beyazıt'a çıkmadan önce Koska denir oraya. Orada İsmail Dümbilli'ye rastladım. Arabamı bekliyordu, ne yapıyordu durakta. Hemen frene bastım, durdum. Camı açtım. O zamanlar camlar çevirmeli böyle benim arabanın. İsmail amca gel dedim. Nereye oğlum dedi. Nereye istersen dedim. Ben dedi, tam bendensin dedi, bindi. Hatırlattım kendimi. Dedim senin oturduğun Hocapaşa'da kıraathane kadar babamın oteli vardı, otel çalıştırıyordu. Seneler önce. Ben sizi orada hatırladım ama sizin oyunlarınızı çok seyrettim falan dedim. Böyle anlatmıştım. O da memnun olmuştu. Tekrar malum yere Hocapaşa'ya gideceğim diye oraya kadar götürmüştüm onu. Öyle bir yoldan almıştım. Yoldan almayı çok severdim. Mağdur durumda olurlar, vasıta bulamıyorlar diye. Bir de öyle mevzu açılmışken anlatayım. Annemi göz ameliyatı yaptırıyorduk Etiler'de özel bir hastanede. Annemi ziyaret ettim. O günde pazardı günlerden bir bayrama denk gelmişti ama. Şişli Camii'nin orada şeye rastladım. Bir hanım küçük bir çocukla beraber durakta bekliyor. Bayram olduğu için, tatil de olduğu için yani vasıta odama sık gelmiyor. Anladım kadının yani zor durumda olduğunu. Yanında küçük kadın ise durdum. Buyurmaz mısınız, nereye istiyorsunuz götüreyim dedim. Zahmet olmasın dedi. Rica ederim dedim. Bindi oturdu. Nasıl mevzu açıldıysa Fenerbahçe'den açıldı.
Dedi ki ben Lefter'in kızıyım dedi. Aa ne diyorsunuz dedim. Ben de Fenerbahçe Lefter'in hep resimlerini batırdım değil mi? Dedi ben kızıyım bu da torunu dedi. Ay dedim ben bilerek durmuşum sizi almışım dedim. Ben Lefter abiyi çok severim işte futbola aşığım falan. Küçükleri yere kadar götürdüm. Hatta bana kızarlardı. Herkese alıyorsun başına iş çıkaracaksın diye. Son zamanlarda artık almıyorum. Şimdi ne kadar zor durumda duruyoruz. Kimseyi almıyorum. Çünkü çok olaylar duyduk. İnsanın başı derde giriyor. Şimdi arkanda bakıyorsun adam sana hep bıçak dayıyor bir şey dayıyor. Yabancıları alamıyorum artık. Eskiden de işte samimiyet vardı. Birbirine itimat vardı. Çıraklık dönemim eniştemin, ustamın Kıztaşı Caddesi'nde geçti. Sonra eniştem Aksaray'a bir dükkan açtı. Aksaray'daki dükkanda 61'den sonra, ihtilalden sonra hatta biz Aksaray'daki dükkandayken Kennedy'yi öldürmüşlerdi. Onu orada çok iyi hatırlıyorum. Aksaray'daki dükkanda çalışıyordum eniştemin. O zamanlarda Beşiktaş'ta oturuyordum geçici olarak. Dedim ya bir sene orada oturmuştum. Oraya gidip geliyordum. Sonra bana oradan ayrılıp bu tarafa gelmem zor geldi Beşiktaş uzak. Bu Muhçılar Caddesi'nde evi tutmaya karar verdim. Haftalıkta az geliyor. O zaman bana ustam 125 lira veriyordu. Kendisi hemen hemen işi bırakmıştı. Kapalı Çarşı'da dayısı ölmüştü mobilyacı. O oraya gidiyor geliyordu. İşi bana bırakmıştı ama aramızda bir tartışma çıktı. Dedim ki haftalığımı artık ben başka eve tutacağım, çıkacağım. Yetmiyor. Düşünürüz dedi. Arttırmadı. Ben de bayramda kızgınlığıma 3 gün tatil ya. Eskiden biz bayramda bir gün tatil yapar, yine dükkanı açar çalışırdık. Ben de o aramızda kızgınlığı bayramda 3 gün açmadım dükkanı. O da bayramdan sonra, bayramda elini öpmeye gittik evine tabii. Açmadın mı dükkanı dedi. 3 gün açmadım dedim. Açmadın deyince tabii açacak para kazanacağız, para vereceğiz. Bunu kızdı. Sonra bayram ertesi bana kızdı. Derken aramızda tartışması. Ben dedim böyle yaparsan çalışmayacağım, çıkacağım dedim. Çıkarsan çık dedi. Çıktım. Hemen bir hafta sonra dükkan açtım. Ve o evi de tuttum. Bıçılar Caddesi'ndeki evi de, Keserciler Sokağı'ndaki evi de tuttum. Dükkanı da tuttum. O 1500 lira bankadaki parama güvenip dükkanı açtım. Şaşırdı o. Zannetmiyordu dükkan açabileceğimi. Araya adamlar koydu. Aynı zamanda ablamın kocası olduğu için araya adamlar koydum. Gerisin geri gideyim diye. Sonraki baktı ki dükkan açılmış, tutulmuş falan. Bir müddet küs kaldık. Ondan dolayı. Sonra yine önümüzde Kurban Bayramı vardı 2-3 ay sonra. Kurban Bayramı'nda ben bir kutu şeker yaptım. Gidip elini öptüm. Ustam aynı zamanda eniştem. Onu ziyaret etmek, ablamı ziyaret etmek. Hem bize bir hakkı var, ustalık öğretti. Gittim elini öpmeye. Elini öpmeye gidince o da yumuşamıştı. O eskisi kalmamıştı falan. O zamanlar bayağı ileri gitmişti. Çocuklar demişti dayınız yok sizin gitmeyeceksiniz falan. Öyle bir 2 ay bir küs kalmıştık. O benim tekrar el öpmeye gitmemden barıştık. Ondan sonra dedi itiraf etti. Keskin sirke küpüne zarar dedi. Eğer ben öyle keskin davranmasaydım sağ dükkanı açmayacaktın. Askere gidene kadar bana çalışıp bana para kazanacaktın. Ben hata ettim dedi. Yani insanlar da büyükler de hata yapar dedi. Hatasını kabul etti. Ama o bana faydası dokundu. O 1,5 sene içerisinde 15.000 lira para biriktirdim. Askere giderken 15.000 lira parayla gittim. Dükkanı da yanımda çalışan çocuğa sattım. 7.500 lira parayla gittim askere. O 17.500 lirayla. Askerden sonra 17.500 lirayla hayatımı kurdum. Tekrar işimi kurdum. Yeniden dükkan açabildim. Böyle yani benim şeydi. Yaptığım işten zevk alıyordum. Severek yapıyordum. Bir müşteri mesela memnun kalırsa, bir müşteri yollarsa bana hoşuma gidiyordu. İşte beni Ahmet Bey yolladı, sen onun arabası yapıyorsun. Benim de şikayem var değil, hoşuma gidiyordu. Bunları çoğaltmaya çalıştım. İlana çok inanıyordum. Hep kart bastırıyordum. Özel günlerde hediyeler yapıyordum. Şoförlere gidip taksi duraklarında dağıtıyordum. Kimine anahtarla, kimine kalem, kimine arabasını silsin diye toz bezi. Kendi firmamın ismini yazıyordum. Hatta ilk zamanlar kendi soyadımı akü yapıyordum. Ünlü aküleri diye. Tabelamda ünlü aküleri diye yazardı. Sonra bu Fındık Sadi'ye taşındığım zaman artık çok biraz da sağlık açısından zararlı. Küçük yani merdiven altı dediğimiz tabir
Merdiven altı akü yapıyordum ben yani. Zor şartlarla. Fazla alet yok, bir şey yok. Onun için bıraktım kendimi fazla zehirlemeyeyim diye. Çünkü zift eritiyorsun, kurşun eritiyorsun. Onların dumanlarını teneffüs ediyorsun. Onun için bıraktım. Mutlu Akümatörü'ne müracaat ettim. Onun bayiliğini aldım. Senelerce onların bayiliğini yaptım. Hatta kendimi onlara da tanıtınca benimle gurur duydular. Böyle bir bayimiz, aküyü bilen birisi diye. Hatta onların çok akülerini sattığım için de bana ödül takdirname falan yollamışlardı. Aksaray'daki ilk askerden önce tuttuğum dükkan çok merdiven altı. Hakikaten merdiven altı bir dükkandı. Ufacık bir dükkandı. Ev sahibi de ben gününde kirayı veriyorum diye adam bana evine giderdim. Yan tarafta, dükkanın arka tarafında şeyi vardı, evi vardı. Kirayı vermeye gittiğim zaman hemen bana bir lokum tutardı adam. Ondan sonra ben dükkanı bırakacağım, yan tarafa geçeceğim deyince adam neredeyse ağlayacaktı. Ben bırakmam seni, benim dükkanımı bırakamazsın diye bana yalvardı. Ben de dedim ki ben bırakmak zorundayım, ikisinin birden kirasını veremem. Mümkün değil dedim. O zaman sen kiracı bul bana dedi, senin gibi birisini bul dedi. Bir çocuğu buldum, otokilitçisi. Ona dedim ki bu bana 500 lira hava parası ver. İçindeki takımlar, ben bu aya dedim kaç ay kira ödedim. Kira ödedim. Onun dedim karşılığında bana 500 lira ver, bu dükkanı sana devredeyim dedim. Olur dedi ama dedi biraz gireyim, para kazanayım da ondan sonra vereyim dedi. Kabul ettik. Şevket diye bir çocuktu, Kastamonu. Uzun boylu bir oğlandı. Hani dedik orada bir ekmek kapısı açalım. Çalışmaya başladı. Bir türlü benim 500'ü vermiyor. Ondan sonra dedi ki ya dedi toparlayamadık kendimizi dedi. Ya senin dedi arabanın dedi biraz dedi kilitlerini şurasını burasını elden geçireyim dedi. Başladı benim arabayı tamir etmeye boş zamanlarında. Aynı yan yana dükkanlar ya. Benim arabayı tamir etmeye falan başladı. Ondan sonra dedi ki abi dedi bu akşam dedi bir müsaitsen seni bir yemeğe götüreceğim dedi. Beni Boğaz'a bir yemeğe götürdü. Bir de yemek yedirdi. Abi ödeştik mi dedi. Ödeştik dedim. Yani 500 liraya diye sattık ama arabamızın bozuk yerlerini yaptı. Bir de yemek ısmarladı. Ödeştik. Çok sevdiğim çocukluk arkadaşım tornacı Necat Usta vardı. Onun da dükkanını ben tutmuştum ona. O benden önce askere geldiği için ben de askere gitmeden gelmişti. Dükkan arıyordu. Dükkan. Ben dedim ki bak burada radyocu vardı. O çıktı Bodrum dükkan ama sen ufak bir iş yapacaksın. Senin işini görür. Tanıştırdık, ettik malzeme. O tuttu. Ona da bir önderlik ettik. Orada tornacıydı. Sonra ben askere gittim. Geldim yine aynı dükkanda işte yan dükkana geçtik. Karşı komşuluk. Uzun seneler komşuluk yaptık. Çok iyi bir arkadaşımdı. Hala telefonlaşırız. Onun da 2 oğlu vardı. Bana der ki düğünüm yapılacağı zaman ben memlekette düğünü yapacaktım. Dedi ki paraya ihtiyacın varsa hiç kimseye söyleme ben vereyim sana. Yanında bulunsun. Sağ ol dedim. Yani kendi öz kardeşlerim bile onları söylemedi bana. Hani düğün yaparken paraya ihtiyacım var mı diye o söyledi. Öyle bir dükkan komşusuydu. Her derdime çare olurdu. Ben de onun derdine çare olurdum. Hala da görüşüyoruz. Onun oğlu da bir trafik kazası geçirmişti. Bu Topkapı'da özel Eres'in turizm okulu vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Oranın müdürü de Cevat Aksoy'du. Cevat Aksoy benim büyük oğluma özel matematik dersi verirdi bizim eve gelip. Göksen Dershanesi'nin müdürüydü daha önce Yusuf Paşa'da. Sonra okulun müdürü oldu. Eres'inler açtı o okulu, turizm okulu olarak. Bu Necat'ın oğlu da, küçük oğlu da orada okuyordu. Orada okuyorken trafik kazası geçirdi. Ama çocuk paramparça oldu. Her tarafı hasarlı. Okula tabii uzun süre devam edemedi. Gittim rica ettim. Dedim ki bir imtihana tabi tut bu çocuğu. Yani senesi kaybolmasın, sınıfı geçsin. Zaten büyük darbe yedi. Babası madden yedi, çocuk yedi. Sağ olsun Cevat Bey de beni oğluma ders verdiği zamandan tanıyor. Seviyor. Hala da telefonlaşırız ondan. O da Bolvedim'dir. Ondan sonra geçirdi çocuk yani devamsından da yeniden bir imtihana tabi tuttu. Ve çocuk geçti. Şu anda çocukla geçenlerde konuştuk. O bana arıyor arada sırada. Herhalde o eski şeylerden, babasından alınan samimiyetimizden dolayı emekli olmuş. Çok ameliyatlar geçirdi ortopedi olarak. O yüzden engelliden dolayı
Emekli olmuş. O emekli olduğunu bildirdi bana falan. Bir tane kızı vardı. Kızı da İstanbul Üniversitesi'ni kazanmış. Matematik bölümü okuyormuş. Daha şimdiden matematik dersi vermeye başlamış diğer talebelere falan. Ondan memnuniyet verici. Görüşüyoruz babasıyla da. Akçay'da oturuyor. Artık Akçay'a yerleşti. Daha başka Aksaray'dan benim yanımda kalfa olarak çalışıp dükkanı ona verdiğim Hilmi diye bir arkadaşım var. Onun da hanımı kalpten öldü. O da 2 kızı bir oğlu vardı. Oğluyla beraber oturuyor. Şu anda Beylikdüzü'nde oturuyor. Cerrahpaşalı'dır o da esas. Eski Cerrahpaşalı'dır. Şimdi o da Beylikdüzü'nde oturuyor oğluyla beraber. Onunla görüşüyoruz. Aksaray'dan başka temasımı sürdüm. Uzun zamandan görüştüğüm arkadaşlar hep oldu da bu zamana kadar devam ettirdiğim bir Enver abimiz vardı Yugoslavya'da. Bobinacıydı onlar. Bir elektrik motorları falan sağarlardı. Benden hemen hemen bir 10 yaş falan büyük. 90 yaşında olsa gerek. Fındıkzade'de Lütfüpaşa Camii'nin yanında oturuyor ama hanımını kaybetti geçen gün. Hanımı yatalaktı. Kendi de bayağı artık yaşlandı. Onunla telefondan konuşabiliyoruz. Ondan sonra telefondan konuştum. Daha kendi yetiştirdiğim çocuklar var. Bir Hamdi diye bir çocuk var. O yetiştirdim. O da emekli oldu. Dükkanı kapattı. Şu anda Adapazarı'nda yaşıyor. Ondan telefonlaşıyoruz. Bir tane Silivri Kapı'da benim yetiştirdiğim bir çocuk şu anda hala çalışıyor. Bülent diye bir çocuk. Dükkanı var, babasının aldığı bir dükkan var. O dükkanda otel elektrikçilik yapıyor. Şu anda çalışıyor. Arada sırada arıyor beni. Böyle yetiştirdiğim, şu anda işi yapmıyorlar, çalışmıyorlar. Onlar da benden 5 yaş küçükler, 3 yaş küçükler yani. Ben 15 yaşındayken, ben 18 yaşındayken o da 14 yaşında, 15 yaşındaydı yanıma çırak aldığım zamanlar. Aramızda yaş farkı az ama ustalarıyım. Onlar da arıyorlar arada sırada beni böyle. Ben de onları arıyorum. Mesela yanımda bakkal dükkanı vardı. Urfalı Osman'dı. Kebapçı Laleli'de Sait vardı. Kebapçı Sait'in hemşerisiydi. Sonra Kebapçı Sait'le beraber Taksim'de bir lokanta açtı, bakkalı kapattı. Sonra yine bir Urfalı geldi, o açtı orayı bakkal dükkanı olarak. Tam karşımda tornacının yanında nikelacı vardı. Arabanın böyle nikelaclarını yapan, parlak yerlerini yapan nikelacı vardı. Onun arkasında yine benim mesleği yapan bir çocuk vardı, Civan diye. Yan sokakta yine bir otel elektrikçi vardı. Gürkan'dı ismi. Benden daha gençti. Onun yanında bir tornacı vardı, Altan Usta. Uzun zaman onunla da görüştük. Topkapı'ya taşınmıştı o da dükkanını. Şu anda temas yok ama. Ondan sonra parçacılar vardı. Berber vardı. Bir tıraş olduğum berber vardı. Yunus Bey, Berber Yunus. Sonra Yugoslavyalı bir berber daha vardı. Berber Zeynel. Onun karşısında radyo tamircisi Nuri Bey vardı. Parçacı, otoparçası satan Yugoslavyalı Kemal Atik vardı, Kemal Bey. Bu tarafta bakkal vardı köşede Remzi Bey. Daha ileriye doğru gidersen bir tane Bitlisli oto alım satım işi yapan bir Enver Kazancı vardı. Hala Enver Kazancı ile görüşüyoruz. Şu anda şeyde oturuyor. Silivri Kapı'da oturuyor. Başka şu anda hatırladığım yok. Şimdi ben şöyle bir ara meraklandım. Eve Meydan Laus almıştım. Çocuklarım okurken istifade etsin diye. Meydan Laus'ta okuduğum zamanlar İstanbul'un nüfusu 650 binmiş. 1956'dan önce. 650 binmiş. Sonra 1955'te 56 o tarihlerde Yugoslavyalılar geliyor İstanbul'a. O zaman nüfus 850 bine çıkıyor İstanbul nüfusu. Ondan sonra o günkü hükümet bu Yugoslavyalıları dağıtıyor. Kimini Bursa'ya veriyor, Sakarya'ya veriyor, Adapazarı'na. Dağıtınca İstanbul nüfusu tekrar 650'ye düşüyor. Ondan sonraki durumlarda artık çok açıldı ara. Çok göç aldı. Hem yerli göç aldı hem yabancı göç aldı.
Yani şu anda tam olarak bilmiyorum ama herhalde 16 binin üstündedir. Yoktu. Mesela diyelim yanımızda tek katlı bir kahve vardı, Antakyalı. Kahve işletirdi. Aynı zamanda boksördü. Boks şampiyonuydu İstanbul'un. Onun kahvenin çatısını ustalara getirmişti. Ustalar şeydi, Adıyamanlıydı. Yani bu bekar evlerinde oturan ustalar doğudan gelirlerdi. İşte böyle inşaat kafaları, amelelik, inşaatçılık falan yaparlardı. Yani doğudan gelenler vardı. Dışarıdan hiç yoktu. Bir Bulgarları hatırlıyorum dışarıdan gelen. O da bayağı piyasayı etkilemişti. Valide Camii'nin etrafında o Bulgarlar toplanırlardı. Kime işçi lazım? Giderlerdi, o Bulgarları tutarlardı. Hatta bir ara Türklerle Bulgarlar orada kavga etmeye başladılar. Niye? Türk 100 liraya gitmek istiyor yevmiye. Bulgar 60 liraya gidiyor, 50 liraya gidiyor. Oradan tartışma çıkıyordu. Onları hatırlıyorum. Ben bu arada şey de yaptım. Ek gelir olsun, bir de direkt şoförlüğümü ileteyim diye. Ehliyet aldım, şoförlüğümü ileteyim diye. Hem de meslekle. Geceleri şoförlük yaptım. Müşterilerimle arasında de taksicilik yaptım. O da bir hatıramdır. Valide Camii'nin önünden Cerrahpaşa'ya, Koca Mustafa Paşa'ya dolmuşlar kalkar. Kahyalar idare eder. Sıraya sokar arabaları falan. O gün de 2 kahya orada içmiş. Ben de oraya sırdım. Benden bana yolcu vermemek istemediler falan. Tartışma çıktı. O zaman da ben de daha delikanlıyım, 19 yaşındayım falan. Derken birisiyle münakaşa derken öbür kahya arkamdan sandalye sopasıyla sırtıma vurdu. Ben orada yere düştüm falan. Diğer grup insanlar ayırdılar. Sonra karakola gittim, şikayet ettim. Karakoldan geldiler, kahyaları aldılar, nezarethaneye attılar. İçkili vaziyette orada. Benden sonra başkasını da dövecek, başkasına da dair verecekti. Öyle bir şoförlük yaptım da geceleri. Gündüz dükkanda çalışıyorum, gece şoförlük yapıyorum ama para kazanmak için değil. Direksiyonumu kuvvetlendirdim. Askere gidince askerde şoförlük yapayım da iyi bir şoför olayım diye. Onun için yaptım yani şoförlüğü. Öyle bir şoförlüğüm de var yani, gece şoförlüğüm 63'lerde.